Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Bu videoda 11-17 Ağustos haftasını sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Oldukça önemli, şanslı bir haftadayız. Yılın aslında en şanslı günlerinden birini bu hafta deneyimleyeceğiz de diyebiliriz. 12 Ağustos'ta Jüpiter ve Venüs'ün kavuşum açısı gerçekleşiyor. Şans kapılarını sonuna kadar bizim için aralayacaklar gibi duruyor. O yüzden hafta içerisinde önünüze gelen şans ve fırsatları kaçırmamaya çalışın. Gökyüzünün diğer etkileşimleri de yine destekleyici. Bunları burçlarınız özelinde de aktarmaya çalışacağım. Ben bu haftanın videosuna 10 Ağustos Pazar gününden başlamak istiyorum. Çünkü bir diğer taraftan da Mars ve Plüton oldukça önemli bir döngü içerisine giriyorlar. Tarihe dönüp bir bakacağız. Bu döngü ne ifade etti geçmişte? Günümüzde neler ifade edebilir? 9 Ağustos'daki Dolunay videosunda bunu çok da detaylandırmak istemedim. Çünkü bu da yine önemli. 9 Ağustos Dolunay'ı detaylı ele alınması gereken bir videoydu. Kafaları çok da karıştırmak istemediğimden dolayı bu videoda değerlendirmeyi daha yerinde buldum açıkçası. Gelin buradan başlayalım. Mars ve Plüton döngüsü geçmişte neler ifade etti, ne gibi olaylar, ne gibi durumlar yaşandı, günümüzde ne gibi durumlar yaşanabilir, tekrar edebilir. Bildiğiniz üzere zaten tarih üzerinden gidiyor astroloji. Geçmişte yaşananların yeniden tekrar etme ihtimali üzerinden ilerliyoruz. Geçmişin izlerini günümüzde de görme şansımız olabilecek mi veya bu olayların tekrar etme ihtimali gerçekten var mı? Gelin birlikte değerlendirelim. 1700'lü yıllara bir geri dönüş yapıyoruz. Tabii ki bu üçgen açı döngüsünün önemi de şu: Mars terazi burcunda, Plüton ise kova burcunda seyrederken bu üçgen açı döngüsü gerçekleşiyor ve başlıyor. 1777 yılında en son başlayan bir döngüydü ve 1797 yılında da tamamlandı. Günümüzde ise baktığımızda 10 Ağustos'ta 2025 yılında başlayan bir döngü 7 Eylül 2042 yılına kadar devam edecek ve bu süreçte sonlanacak artık. Sonrasında uzunca yıllar tekrar etmeyecek bir döngü söz konusu. Hemen geçmişe bir bakalım. Özellikle bu dönemde neler ifade etti? Amerikan Bağımsızlık Savaşı bu yıllarda gerçekleşti. Fransız Devrimi yine bu yıllara isabet etti. Deniz savaşları oldukça önemliydi. Köle isyanları, kent yangınları ki yangınlar bu döngünün önemli bir noktası. Kıtlıklar ve ekonomik krizlerle dolu bir dönemdi. Günümüz gezegen transitlerine baktığımız zaman da zaten yine benzer döngüler içerisinde olduğumuzu bizlere işaret ediyorlar. Bu döngü ve ben size bazen farklı döngülerden de bahsediyorum. Bu döngüler de açıkçası işte bu gezegen transitlerini destekler nitelikte ne yazık ki. Tabii ki daha fazla dünya astrolojisinde olumsuz gelişmelere evrilen bir süreçte ilerlediğimizi gözlemliyoruz. Kıtlıklar oldukça önemli bir parçası bu döngünün. 1700'lü yıllara baktığımızda 1779 yılında Rabat'ta, Fas'ta kıtlık yaşandı. 1780'de Japonya'da büyük Tenmei kıtlığı yaşandı ve 20 bin ila 920 bin kişinin ölümünden bahsediliyor. Çünkü volkanik patlamalar ve seller kıtlığı tetikleyen faktörler oldu. Günümüzde de volkanik patlamalar, volkanik aktiviteler oldukça risk teşkil ediyor. Sel felaketleri de yine önümüzdeki dönemde oldukça gündemde olması beklenen gelişmeler arasında. Evet, Jüpiter ve Venüs'ün kavuşum açısı bu noktada kişisel anlamda bize şans ve fırsatlar getirebilir. Ancak bir diğer noktada da dünyada farklı noktalara aşırı yağışlar olarak enerjisini yansıtabilir. Buradan da yine önemli bir bağlantı kurmamız gerekebilir. İzlanda'daki Laki yanardağı patlaması yine oldukça önemli. Nüfusun 1/5'inin vefat etmesine sebebiyet verdi. 1783-84
Chalisa kıtlığı Hindistan'da oldukça önemli. Chalisa kıtlığı 1789-1793, Dojibara kıtlığıyla beraber ele alındığı zaman 11 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir kıtlık dönemine işaret ediyor bu döngü. 1784'te yine Mısır genelinde kıtlık yaşandı. 84'te Tunus'ta yine kıtlık görüldü. 1788'de Fransız devrimi öncesindeki yıllarda da yine doğal afetler nedeniyle kıtlıkların baş gösterdiğine tanık olundu. Tarihi kayıtlar Mars ve Plüton'un bu döngüsü içerisinde kıtlık ve doğal afetler temasının oldukça vurgulandığına işaret ediyor. Tabii ki burada savaşlar, kuraklık ve sel felaketleri, doğal afetler kıtlığı oldukça tetikledi. Mars ve Plüton'un bu üçgen açısı farklı bir noktada da o aşırı sıcak döneme, kurak döneme girdiğimizi de ne yazık ki işaret ediyor. Bu noktada da dikkatli olunması gerekecek. Çünkü Satürn de Boğa burcunda ilerlemeye başladıktan sonra özellikle Koç burcundan çıkıp Boğa burcunda ilerlemeye başladığında da bizler gerçekten tarım alanında neler yapmalıyız, bu alanı nasıl yapılandırmalıyız, nasıl değiştirmeli ve dönüştürmeliyiz? Bunun üzerine oldukça kafa yormamız gerekecek, hatta şimdiden başlamamız gerekecek. Çünkü gökyüzü bize önümüzdeki dönemde bizi nelerin beklediğini ne yazık ki haber veriyor. Bu haberlere kulağımızı tıkamamamız gerekecek. İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle teknolojik gelişmelerle teknolojik tarımsal yatırımlara, tarımı nasıl kalkındırabileceğimize yönelik ciddi adımlar atılması gerekiyor ki yine bu tarihin işaret ettiği olayların benzerlerini günümüzde yaşamayalım. Bir diğer taraftan Fransız devrimiyle birlikte yönetim şekillerinde değişim dönüşüm temaları ön planda oldu. Krallıkların sarsıldığı, halkların isyan ettiği, siyasi reformların öne çıktığı bir dönem deneyimlendi. Günümüze baktığımız zamansa aslında benzer nitelikler gözlemleyebiliriz. Mars ve Plüton'un bu etkileşimi sistemsel değişimleri mutlaka tetikleyecektir. Sosyal reformları, hak arayışlarını, teknoloji ve siyasal devrimleri destekleyip gerçekleşmesini sağlayacak gibi duruyor. 1700'lü yıllara baktığımız zaman ekonomik anlamda çok ciddi değişimler göze çarpmasa da Amerika İçbirliği'nde bir ekonomik birlik kurulduğunu gözlemliyoruz. Fransa'da ise feodal vergi sistemi yıkıldı ve burada ekonomik eşitlik adına adımlar atılmaya başlandı. Ticaret yolları şekillendi. Ticaret yollarının yeniden şekillendirilmesi de günümüz ajandasının oldukça önemli bir parçası. Teknolojik alandaysa bilgi, iletişim ve ulaşım alanında önemli gelişmeler yaşandı. Buhar makinesi icat edildi, lokomotifler icat edildi, ulaşımla ilgili yine buharlı geminin icadı söz konusu ve bu noktada ulaşım alanında önemli gelişmeler yaşandı. Telgrafın icadıyla birlikte uluslar, halklar birbirlerinden daha fazla haberdar olmaya başladılar. Ülkeler birbirlerine bu ağlar sayesinde bağlanıp birbirleriyle iletişime geçmeye başladılar. Oldukça önemli bir sürece işaret ediyor. Burada döngülerin başlangıç haritası üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak 1777 yılında yükselende ikizlerin olması, daha fazla halka ayaklanmaları ve uyanışı, ulaşım, haberleşme ve üretim alanında yenilikçi etkiler yarattığını gözlemliyoruz. Özellikle ticaret yollarının şekillenmesi bu döneme damga vuruyor. Plüton'un 9. evde bulunması, uzak mesafeler, uluslararası iletişim ve ulaşımla ilgili teknolojik gelişmeleri getirdi. 4. evde Başak Burcu'nda yerleşen Neptün ve Terazi'deki Mars, doğal afetleri ve hava şartlarındaki dengesizlikleri tetikleyerek hem sıcak hava koşulları hem de şiddetli yağışlar nedeniyle kıtlık sorununu oldukça olumsuz yönde etkiledi. 2025 açı döngüsünün başlangıç haritasına baktığımız zaman Yay burcunun yükseldiğini gözlemliyoruz ve yönetici gezegen Jüpiter'in 8. evdeki konumu dikkat çekici. Çünkü 8. ev değişim, dönüşüm, yeniden doğuş, aynı zamanda da
krizlere işaret ediyor. Yengeç burcunda 8. evde Venüs'te kavuşumda olan Jüpiter, vergi sistemlerini, ekonomik para birliklerinin değişip dönüşeceği bir sürece işaret ediyor olabilir. Uluslararası ticaret, finansal bağlantıların değişip dönüşme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Yengeç sular ve denizlerle ilgili olduğundan dolayı da özellikle denizlerle ilgili ülkeler arası girişimleri ve yüksek ihtimalle krizlerin ortaya çıkma ihtimalinden geçtiğimiz bir dönem olabilir. Yine tabii ki beslenme ile ilgili, ticaretle ilgili konular gündemde olacaktır. Ülkelerin birbirleriyle ticari girişimleri krizler sonrasında bir değişim dönüşüm yaşayabilir gibi duruyor. Jüpiter ve Venüs her ne kadar iyicil gezegenler olsa da 8. evde geniş kitleleri etkileyen felaketler ve ölümlerle de bağdaştırılabilir. Geçmiş döngüye baktığımız zaman kıtlık felaketlerinin bu döneme damgasını vurduğunu ve kitleler halinde ölümleri beraberinde getirdiğini gözlemliyoruz. 1770'li yıllardaki haritada Plüton ulusları birbirine kenetleyen bir etki ortaya koyarken günümüz haritasında 2. evde konumlanmasından dolayı ekonomik sistemleri ortaya çıkaracağı krizler vasıtasıyla dönüştürecek gibi duruyor. Dijitalleşen bir ekonomi ve para sistemlerine, yine dijital para sistemlerine geçişi sembolize ediyor gibi duruyor daha fazla bu yılki haritada. Ekonomik ticaretin dijitalleşmesi, devrimsel teknolojilerin açığa çıkması ve bunların hayatımıza entegre olması, Uranüs'ün 6. evde yer almasından dolayı bize bu detayları daha da güçlü bir şekilde düşündürebiliyor. Öte yandan çalışan kesimin isyanlarının bu süreçte oldukça gündemde olacağı da yine değerlendirilebilir. Bir diğer taraftansa savunma ve savunma teknolojileriyle ilgili çağ atlayacağımız yeni bir sürece giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Kaldı ki hali hazırda günümüzde bunun da etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Özellikle insansız hava araçlarıyla operasyonlar düzenlendiğini çok fazla görmeye başladık son dönemde. Politik arenada liderlerin, ülkelerin tek başına hareket ederek bu dönemin içerisinden çıkamayacaklarını anlayacakları ve birlikte hareket etmek zorunda kalacakları bir dönemde söz konusu olabilir. Neptün ve Satürn'ün ise 4. evdeki yerleşimi yangın felaketleri, sıcak hava koşullarının getirebileceği olumsuz etkiler, Mars, Satürn ve Neptün arasındaki karşıt açının ise olumsuz hava koşullarının etkileri ve ülkelerin bunlarla mücadele gündemine işaret ediyor gibi duruyor. Tabii ki yine sel felaketlerinin de bu dönemde oldukça tetiklenme ihtimali yüksek. Mars ve Plüton'un üçgen açısının tetiklendiği dönemlerde sıcak veya soğuk rüzgarlı hava koşullarının etkili olacağını da gözlemliyoruz. Baktığımızda astrolojik açıdan hava durumunu da değerlendirdiğimizde sıcaklık değişimleri gündeme fazlasıyla damgasını vuracak, güçlü rüzgarların görülebileceği ve bu rüzgarlar sayesinde de yine baktığımızda olumsuz hava şartları, kuraklık ve dinamik bir değişim potansiyeli deneyimleme şansımız söz konusu olabilir. 8. ev konuları açısından değerlendirdiğimiz zamansa yine ulusal borç ve ulusal varlıklar, yabancı finansal ilişkiler, gümrük vergileri, vergiler, gelir kaynakları ve yatırımlarla ilgili konular ön planda olacaktır. 8. ev ölüm ve ölüm oranlarıyla, intihar oranlarıyla, doğum oranlarıyla ilgilidir. Bir diğer taraftansa sosyal güvenlik ve vergi politikalarıyla ilişkilidir. Bu alanlarda önemli gelişmeler de ön plana çıkacak gibi duruyor. Devlet başkanlarının kabinesi ve danışmanlarını temsil ediyor. Bu alanlarda ciddi değişim ve dönüşümler ön planda olabilir önümüzdeki süreçte. Uluslararası birliklerin çözülmesiyle birlikte burada da yine farklı ülkesel gruplaşmaların, belki de kutuplaşmaların ön plana çıkacağını düşünebiliriz. Burada yay burcu temalarına da biraz değinmek doğru olacaktır. Çünkü yükselen noktasında yay burcu olduğundan dolayı bu temaları da gündemde daha fazla gözlemleme şansımız olacaktır. Dış ilişkiler ve diplomasi, işte az önce bahsettiğim o uluslararası yeni birliklerin kurulması noktasında önemli bir rol oynayacak. İdeolojiler ve inanç sistemleri, zaten bu konular oldukça gündemde.
yüksek eğitim ve akademi eğitimde reformist yaklaşımlar ön planda olacak. Hukuk ve adalet sistemi, anayasal sistemlerin yeniden yapılandırılması ki ülkemiz gündeminde de böyle bir detay söz konusu. Yayıncılık ve medya alanında yine oldukça devrimsel gelişmeler, Uranüs'ün de İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte bir diğer taraftan da önemli gelişmeler yaşanacaktır. Ulaşım, keşifler, seyahatle ilgili deniz, hava ve uzay yolculukları, göç hareketleriyle ilgili ciddi gündemlerimiz söz konusu olacaktır ve burada yine kıtlık ve hava şartlarının da önemli bir rol oynama ihtimali mümkün. Sömürgecilik ve imparatorluk olarak da bir başlığımız var ama tabii ki imparatorluklar artık ortadan kalktı. Belki krallıklar noktasında bu detayı değerlendirebiliriz. Hala krallıkların var olduğu İngiltere gibi ülkeler söz konusu. Bunlarla ilgili de yine artık belki bazı değişim, dönüşüm temalarının ön plana çıkacağını düşünebiliriz. Sömürgeler üzerinden de düşündüğümüzde burada da dünya gündemine detaylı baktığımızda yeni dengeler kurulmaya çalışıldığını gözlemliyoruz. Bu gündemlerde daha fazla ön planda olacak gibi duruyor. Mars'ın Terazi burcundaki konumu bir diğer taraftan da zaten işbirliklerini ortaklıklar aracılığıyla daha fazla hareket edilmesi gerekliliğini vurguluyor. Bu tema Plüton tarafından da destekleniyor. Yani birlikten güç doğacak ve ilerleme, değişim, dönüşüm yaşanacak teması vurgulanıyor. Düşündüğümüz zaman toplumsal yapılar değişecek ve eskilerin aslında tamamen yıkılmadan güncellenmesi söz konusu olacak. Bunu sosyal adaletsizlikle ilgili konularda deneyimleme şansımız söz konusu olacaktır. Bir diğer açıdan değerlendirmek gerekirse, özellikle tarihsel noktada bir kıyaslama yapmamız gerekirse 1777 döneminde bağımsızlık savaşları, devrimler, yeni anayasal sistemler ön plana çıktı. 2025'in döngüsünde ise bizler daha fazla dijital devrimi, dijital hakları, sistemsel reformları ve yapay zeka ile bağlantılı hukuksal düzenlemeleri daha fazla gündemde göreceğiz gibi duruyor. Yine 1777-1797 yıllarına baktığımız zaman savaşları ön planda görüyoruz. Terörle ilgili ciddi gündemlerin ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Cumhuriyetin ilan edildiğini gözlemliyoruz. Anayasal monarşinin kaldırıldığını gözlemliyoruz. Önemli bir işaret aslında. Bir diğer taraftan Paris Anlaşması'yla Amerika'nın bağımsızlığının resmen tanındığını gözlemliyoruz. Koalisyon savaşlarının yaşandığını gözlemliyoruz. Temel ana maddeleri aslında devrimler, aydınlanma, cumhuriyet ve monarşi arasındaki çekişme, milliyetçilik, terör ve siyasi tasfiyeler, sömürgecilik, savaş, güç dağılımı, modern devletlerin doğuşuna işaret etti. Bizler de demek ki 2025 döngüsünde bugünkü temalar çerçevesinde değişim dönüşümü daha fazla gündemde göreceğiz gibi duruyor. Yani bizler de bu dönemde yeni anayasa girişimleri, vatandaşlık hakları, dijital haklar gibi konularla yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Bir diğer taraftansa örgütlü protestolar çok fazla ön planda olabilir. Yapay zeka ile ilgili ciddi kontrollerin yapılması gerekliliği ön planda olacak. Adalet, hukuk ve yargı bağımsızlığı konularını çok fazla gözlemliyor olabileceğiz gündemde. Plüto Kova'nın etkisiyle adaletin algoritmalar, yapay zeka ve teknolojik gözetimle entegrasyonunu belki de konuşuyor olacağız. İnternet ve medya üzerinden yürütülen mücadeleler söz konusu olabilir. Yine burada dijital aktivizmi tartışıyor olabiliriz önümüzdeki dönemlerde. Sosyal medyada adalet savaşçılığı yükselirken Plüton Kova etkisiyle sistemsel reformlar da ön planda olabilir. Bir diğer taraftan da NATO ve benzeri ittifaklarla ilgili de değişim dönüşüm süreçlerinin ön planda olacağını düşünebiliriz. Bu konuları zaten daha öncesinden de farklı açılardan belirttik. Tarihin sayfalarından günümüze geri dönelim ve 12 Ağustos'a isterseniz bir bakalım. Jüpiter ve Venüs'ün önemli kavuşum açısı
bize fırsatlar getirebilir gün içerisinde. Oldukça pozitif etkiler getirecektir. Yengeç burcunda bu etkiyi hissedeceğimizden dolayı da daha fazla aile, yuva, barınma konularında şanslı olabileceğimizi düşünebiliriz temelde. Tabii ki sizler bunu her burç farklı ev konuları temelinde deneyimleyeceğinden dolayı da bu ev konularında bir şans önlerine gelebilecek diye değerlendirebiliriz. Aynı gün içerisinde Satürn ve Uranüs'ün de bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Bu 60'lık açıda önemli yapısal ani beklenmedik gelişmeleri gündeme getirebilir. Birdenbire bazı yapılarda önemli değişikliklerin gündeme geldiğini gözlemleyebiliriz veya güncellenmesi gerekliliğinin birdenbire gündemde olduğunu da gözlemleyebiliriz. 15 Ağustos'ta ise Merkür ve Mars arasında bir 60'lık açı söz konusu olacak. Bu da yine kendimizi ifade etmek, duygularımızı ifade etmek açısından bize güzel bir avantaj getirecek diye değerlendirilebilir. Dünya astrolojisi açısından savaşla ilgili bazı söylemlerin, açıklamaların veya bildirilerin ön plana çıkması, liderlerin söylemlerinin savaşa sebebiyet vermesi veya savaşı tetiklemesi gibi bir gündemle de karşılaşabiliriz. Burada dünya astrolojisi açısından pek fazla olumlu etkiler getirmeyebilir. Ticaretle ilgili yine bazı mücadeleli gündemleri tetikleyebilir. Potansiyel yansımaları dünya astrolojisine Merkür ve Mars destekleyici açısının çok da olumlu olmayabilir. Türkiye haritası üzerinden baktığımızda ise özellikle Mars-Plüton döngüsü hangi evlere işaret ediyor diye bir değerlendirme yaptığımızda 4 ve 8 ev aksını etkilediğini gözlemliyoruz. Yani muhalefet, iç politika, ekonomik konularda ciddi bir değişim sürecinin başladığına işaret edebilir, mücadeleli bir döneme giriş yaptığımızı burada bize haber veriyor olabilir. Ağustos ayı yorumlarında devalüasyon ihtimalinden bahsetmiştim. 9 Ağustos'daki dolunayda bu tetiklenme gerçekleşebilir. 9 Ağustos'da hala böyle bir gündem yoksa da aslında bunun Eylül'deki tutulmalarla da gündeme gelme ihtimalinden bahsetmiştim. Ekonomik alanda ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanacağını gökyüzü bize farklı noktalardan vurguluyor. Mars-Plüton üçgeni de bu anlamda özellikle yönetim kadrolarında değişime işaret ediyor. Herhangi bir parti yönetimi, meclis, belediye veya cumhurbaşkanlığı dahi olabilir. Yönetim kadrolarında değişim ve dönüşümü de oldukça ciddi bir şekilde gözlemleyebileceğimiz bir sürecin başladığından haberdar olmamız gerekebilir. Yabancı ülkelerle finansal ilişkiler, halkın geliri ve özellikle kazanç elde etme gücü, nakit haricindeki değerli senetler, menkul kıymetlerle ilgili konular, mali standartlar yine 8. ev konuları arasında, ülke borçları, faiz oranları bu temel konu başlıklarında 17 yıla dağılan bir değişim, dönüşüm rüzgarı esmeye başlayacak 10 Ağustos'la birlikte. Güneş dönüş haritası üzerinden değerlendirdiğimiz zamansa yönetimde bazı krizlerin açığa çıkma ihtimali oldukça yüksek gibi görünüyor. Temelde yine az önce bahsettiğimiz 8. ev konuları olacak. Ancak bir diğer taraftan da ortaya çıkacak durumlar muhalefetin yapılanması için olumlu etkiler doğurabilir. Kontrol dışına çıkabilecek veya perde arkasında ciddi bir denge mücadelesinin olduğu politik bir gündemle de karşılaşabileceğiz gibi duruyor. Türkiye Mars döngüsüne doğru da ilerliyor. 18 Ağustos'ta Mars döngüsünün başlamasıyla birlikte konut, emlak piyasaları, kamu binaları, yollar, köprüler, demiryolları, havaalanları gibi alanlarda önemli etkiler gözlemleyebiliriz. Ulusal aile hayatı ve aile değerleriyle ilgili vatanseverlik, ülkenin ve hükümetin temelleriyle ilgili gündemler, tarım, mahsuller, ziraat, madenler ve madencilik endüstrisiyle ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Yine muhalefetle ilgili konular, hava durumu, doğal afetlerle ilgili ciddi konular ve İçişleri Bakanlığı'nı da bu süreçte oldukça ve
iç konuları, iç politika konularını oldukça ciddi, mücadeleli bir süreçte gözlemleme şansımız söz konusu olabilir. Mars bir diğer taraftan 11. ve 5. evi de temsil ettiğinden dolayı ekonomi, para, borsacılıkla ilgili konularda ciddi gelişmeler söz konusu olacak gibi duruyor. Meclis, uluslararası birlikler ve Türkiye'nin uluslararası ilişkileri de yine 17 yıllık süreçte ciddi bir değişim dönüşüm sürecinde olacak gibi düşünülebilir. Tüm ev sistemi üzerinden konuşursaksa Türkiye'nin yönetimi imajıyla ilgili de ciddi bir değişim dönüşüm yaşanacak. Özellikle Mars'ın 4. evdeki yerleşimi, Plüton'la teması, bir Mars döngüsünü başlatması şu anki yönetimin bu 17 yıllık süre zarfında muhalefette olabileceğini de bizlere düşündürebilir. Bunlar benim kişisel görüşlerim değil, astrolojik haritaların göstergelerini burada daha fazla değerlendirmeye çalışıyorum. Aslında burada Mars, Plüton ve Uranüs hava elementinde büyük bir üçgen açı oluşturuyorlar Ağustos ayı içerisinde ve özellikle de bu hafta içerisinde hala önemli politik gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Jüpiter ve Venüs kavuşumunun da yine Türkiye'nin natal Plüton'u üzerinde gerçekleşecek olması, dış politikada, savunma sanayide, savunma teknolojileriyle ilgili alanda önemli olumlu gelişmelerin yaşanabileceğine işaret edebilir. Ekonomik alanda şans yaratabilecek olan bu açı piyasalarda dalgalanmaları, ani değer artışlarını ve spekülasyonları da artırabilir. Satürn-Uranüs 60'lığı hafta içerisinde aktif Türkiye'nin uluslararası arenada üstlendiği rolle ilgili gizli ama yapıcı gündemlerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Yine iç siyasette ani değişen yapılanmalar gündemde olabilir. Merkür-Mars 60'lığı da yine ekonomik nedenler, söylemler ve haberler temelinde halka ve muhalefete yansıyan gündemlerle karşılaşacağımızı düşündürebilir. Samsun, Amasya, Tokat bölgesi doğa olaylarına karşı dikkatli olmalı. Ayrıca 10 Ağustos harita iz düşümleri Kayseri, Yozgat, Amasya, Adana, Samsun hattına dikkat çekiyor. Mars'ın bu şehirler üzerinden geçişi yangın ve patlamalar riskine karşı dikkatli olunması gerekliliğine işaret ediyor. İsrail'e geçecek olursak Mars-Plüton üçgen muhalefetin gücünü artıracak ve Netanyahu'nun elini zayıflatacak gibi duruyor. İsrail'in bir yükselen terazi olması 17 yıllık süreçte ciddi bir değişim ve dönüşüm gerçekleşeceğine işaret ediyor ve bu değişimin ilk adımı 10 Ağustos ve sonrasında atılabilir. Gazze'ye yönelik saldırıları bu süreçte devam edebilir. Saldırgan bir tutum içerisinde olmaya devam edecektir. İran'a yeniden rotasını çevirebilir. İsrail özellikle 20 Ağustos civarında saldırılarını artırabilir. Güneş dönüşü haritası ise İsrail'in savunma ve askeri konularda bu dönemde oldukça hareketli olacağına işaret ediyor. İran'da kadersel gelişmeler gündemde olabilir. İran'da dış müdahaleler söz konusu olabilmekle birlikte halkı mevcut yönetime karşı ayaklanmaya yönelik girişimler de söz konusu olabilir. Güneş dönüşü haritasına baktığımız zamansa çatışma ihtimaline, gizli müzakereler ve kontrol dışı gelişmelere işaret ediyor. Jüpiter ve Venüs'ün aşırı yağışlı hava şartlarını tetikleyeceğinden bahsetmiştik. Merkür ve Mars da yine gök gürültülü fırtınaları tetikleyebilir. Haftanın iz düşüm haritasına baktığımız zaman İspanya, Portekiz, Moroko, Mauritanya bölgelerinde bu hava şartlarının etkili olabileceğini ve sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekliliğini söyleyebiliriz. Amerika'da Denver, Oklahoma, Kanada ve Meksika'da Guadalajara ve Durango bölgelerinde de etkili olabileceğini düşünebiliriz. Hindistan'da yine aşırı yağışların olumsuz etki yaratma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Hindistan'ın aşırı yağışlardan oldukça olumsuz etkilenme ihtimaline işaret ediyor iz düşüm haritaları. Cidden Hindistan bölgesi olumsuz etkilerle karşılaşabilir Jüpiter ve Venüs'ün etkileşimi sonrasında. Ukrayna'ya bakacak olursak ekonomik alanda zorlu bir dönemden geçeceklerini düşünebiliriz.
Ekonomik alanda bir değişim dönüşüm sürecine giriyorlar. Plüton Satürnlerinin üzerinde ve Mars-Plüton döngüsü 17 yıl boyunca bu alanı tetikleyecek. O nedenle Ukrayna köklü derin bir değişime doğru evrilecek gibi gözlemlenebilir. 10 Ağustos'ta yine Ukrayna'da ciddi stresler yaşanabilir. Amerika haritası üzerinde Mars-Plüton döngüsünü değerlendirdiğimiz zaman yönetimle birlikte ekonomisini dönüştüren bir Amerika gözlemleyeceğimize işaret ediyor. Bu süreçte demokratların yönetimi ele alabileceğini de söyleyebiliriz. İç karışıklıkların ve iç siyasetin toparlanması ancak birlikte orta yolu bularak hareket etmeleri sayesinde gerçekleşecek gibi duruyor ve bu yıl içerisinde ekonomik konular ve vergi 8. ev konulardaki dönüşümün gündeme yine vurgu yapacağını düşündürüyor. Özellikle Ağustos ayında bu etkilerin tetikleneceğini ve başlayacağını da düşünebiliriz. Trump'ın haritasına baktığımız zaman bu dönemde zorlanacağını düşünebiliriz. Haritası oldukça stresli açılara işaret ediyor. Krizlerle dolu bir sürece çekiliyor gibi gözlemleniyor aslında baktığımızda. Plüton-Mars üçgeni Trump hanedanlığıyla ilgili pek de pozitif bir imaj çizmiyor. Ekonomik ve maddi konularda oldukça zorlu bir süreç geçirecek. Kendi şirketleriyle belki kendi kadrolarıyla ilgili zorlanacağı bir süreç geçirebilir. Haritası kesinlikle bir aile krizi veya Amerika'daki iç siyaset krizinin Trump üzerinde önemli bir kayıp yaşatma ihtimaline işaret ediyor. Şimdi gelin burçlarınız özelinde bu haftanın etkilerini değerlendirmeye geçelim. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları 11-17 Ağustos haftasını sizin burcunuz açısından değerlendirelim. Oldukça destekleyici açılar gökyüzünde hakim bu hafta. Gelin en başından başlayalım. Girişte Mars-Plüton üçgen açısından bahsetmiştim. Pazar günü gerçekleşeceğinden bahsetmiştim ve 17 yıllık bir döngüyü aktive edeceğinden bahsetmiştim bu haftaki bu Mars-Plüton üçgen açısının. Mars-Plüton üçgen açısı sizin aslında 7 ile 11. evinize işaret ediyor sevgili yükselen koç burçları. Demek ki bizler 17 yıllık süreçte 11. evimizdeki konuları değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz, reforme ediyoruz, yeniden yapılandırıyoruz. Mars burayı tetiklediği müddetçe bu 17 yıllık döngüde bu alanı dönüştürdüğümüzü gözlemleyebileceğiz gibi duruyor. Mars'a 7. evinizde Terazi burcunda belki de bu geleceği bizler eşimizle, bir iş ortağımız varsa iş ortağımızla değiştirip dönüştürme şansına sahip olabileceğiz. Mars'ın burada Terazi burcunda bulunması bu dönemi tek başımıza geçirmememiz, bu yöndeki girişimlerimizi tek başımıza gerçekleştirmememiz üzerinde duruyor. Buna vurgu yapıyor ve bu Mars-Plüton döngüsü oldukça önemli. Ciddi size olumlu, pozitif gelişmeler sağlayacak bir dönüşüm sürecinde olacaksınız. Mars ve Plüton'un sembolizmasına baktığımız zaman bir diğer taraftansa 8. evinizi yönettiklerini, Mars zaten sizi temsil eden bir gezegen ama Plüton ve Mars aynı zamanda Akrep Burcu'nu yönetiyor. 8. eve işaret ediyor. Burası da bir sıfırdan yeni başlangıca işaret eden bir evdir. Demek ki bizler sosyal çevre ilişkilerimizi, sosyal alanımızı, yakın arkadaşlık ilişkilerimizi, gelecek hedef ve hayallerimizi ve bir diğer taraftan da kariyer kazançlarımızla ilgili konuları yeniden sıfırdan değiştirip dönüştürmeye başlayacağımız bir sürece giriş yapıyoruz. Bu alanda krizler yaşanmışsa bu krizlerden de sağ salim çıkarak dediğim gibi yeni bir döngüye giriş yapıyoruz sevgili yükselen koç burçları. Oldukça destekleyici ve uzun vadede bize pozitif etkileri olacak bir döngüye giriş yaptığınızı söylemek oldukça mümkün. 11 Ağustos'a baktığımız zamansa pazartesi günü Merkür Retro sürecini tamamlıyor. Merkür Retro sürecini tamamladıktan sonra ise
5. evinizde işler biraz daha hızlanacak gibi duruyor. Demek ki aşk trafiğimiz, iletişim trafiğimiz, flört hayatımızda biraz yoğunlaşabilir, hızlanabilir. Merkür retro sürecinde özellikle 5. evde gezegen yerleşimleriniz varsaydı ve tetiklendiyseler eski ilişkilerle ilgili gündemler ön plana çıkmış olabilir. Hani ilişkinin yeniden canlanması değil ama belki de o aranızdaki iletişim yeniden aktif olmuş olabilir. Birbirinizden haberdar olmuş olabilirsiniz bir mesajla bir veya çağrıyla birlikte. Diğer taraftansa çocuklarımızla ilgili konularda artık işlerin biraz hızlandığını, fikirlerimizi daha fazla harekete geçerek gerçekleştirme yönünde adım attığımızı gözlemleyebiliriz. Bu hafta içerisinde Merkür Mars tarafından da desteklenecek. Birazdan ona da değineceğim ama riskli girişimler alanında yine aynı enerjiyi değerlendirebiliriz. Özellikle iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim temelinde mesleklerimiz varsa bu alanlarda da artık işlerin biraz ilerlemeye başladığını, sözleşmelerin, anlaşmaların, iletişim trafiğinin hızlandığını gözlemleyebiliriz bu hafta içerisinde. Merkür zaten 3. evi yönetiyor. Bir diğer taraftan da bu aslında baktığımızda 11. evre bağlantılı girişimleriniz yönünde de düşünülebilir. Bu yönde bazı projeleriniz varsa yani geleceğe yönelik bu alanda da gelişmelerin hızlandığını gözlemleyebiliriz. Güneş zaten 5. evinizde seyrine devam ettiğinden dolayı gündemler bu alanda daha yoğun hissedilebilir olabilir. Öte yandan ilerlediğimiz zamansı haftanın en önemli günü 12 Ağustos. Jüpiter ve Venüs 4. evinizde kavuşacaklar. 4. evdeki bu kavuşum size şu mesajı veriyor olabilir en temelde. Tabii ki ev almak, taşınmak, kiralamak, satmak, ev yuva kurmak, yeni bir özel hayat inşa etmek gibi konularda şans sizden yana olabilir. Ailenizden destek görebilirsiniz. Bu maddi olabilir, manevi olabilir. Ailenizin özellikle bu dönemde size büyük destek geleceğini söyleyebiliriz. Jüpiter baktığımız zaman 9. evinizi temsil ediyor, 12. evinizi temsil ediyor. Demek ki yurt dışıyla bağlantılı bazı gündemleriniz varsa, belki yeni bir eğitim almak, kendinizi geliştirmekle ilgili yurt dışı temalı bazı gündemleriniz varsa aile bu arada sizi destekleyebilir. Venüs'e baktığımız zaman belki işte o özel hayatla ilgili, evle ilgili taşınmakla veya yeni bir özel hayat inşa etmekle ilgili konulardaki maddi konuları beraberinde getiriyor olabilir ve yine aileden bu noktada destek görebileceğinizi bizlere düşündürebilir. Venüs 7. evinizi de temsil ettiğinden dolayı eşinizden, ortaklı iş yürütüyorsanız iş ortağınızdan da önemli maddi manevi destekler görebileceğinize işaret ediyor. Fırsatlar, şanslar bu alandan gelebilir, bu alanda hissedilebilir sevgili yükselen Koç burçları. Bu tabii ki yine bir evlilik, bir uzun süreli birliktelikle ilgili şans kapısını da önünüze aralayabilir. Venüs 7. evin yönetici gezegeni olarak 4. evde Jüpiter'le kavuştuğundan dolayı ilişkiyle ilgili önemli gelişmeler, belki de evlilik yönünde ciddi bir gelişmede gündeme gelebilir gibi duruyor. Bunların maddi konularına da dediğim gibi birlikte bakmanız gerekebilir. Ailenizden destek aldığınızı da yine gözlemleyebilirsiniz ilişki ve evlilik konusunda da. Aynı gün içerisinde baktığımızda Satürn ve Uranüs'ün de 1.60'lık açıyla birbirlerine bağlandıklarını gözlemliyoruz. Yine kendinizi, geleceğinizi, kariyerinizi şekillendirme noktasındaki bu iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim alanlarıyla bağlantılıysa bu alanlarda güzel destekler, ani önemli yapılandırıcı gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Yakın çevreniz, kardeş, kuzen, yakın akrabalarınızdan da ani beklenmedik önemli destekler görebilirsiniz. Kariyeriniz ve geleceğinizi şekillendirme yönünde sevgili yükselen Koç burçları önemli, güzel, pozitif etkiler alabilirsiniz.
15 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Mars'ın bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Merkür ve Mars'ın bu 60'lık açısı da az önce dediğim o Venüsyen etkilerin aslında tetiklenme ihtimaline işaret ediyor. Yani kısa süreli bir flört, bir ilişki uzun süreli bir birlikteliğe dönüşebilir. Bu konuda birlikte bir karar aldığınızı da gözlemleyebilirsiniz. Belki bir çocuk yapma kararını da birlikte eşinizle verme yönünde değerlendirilebilir. Merkür ve Mars'ın bu alandaki etkileşimi ilişkinizin gidişatıyla ilgili belki de önemli, ciddi bazı adımlar atmak istiyorsunuz. Bu yönde de sizi olumlu yönde etkileyecek gibi duruyor. Yine tabii ki iletişim, ulaşım, eğitim temelinde bazı ortaklı işlerde, ortaklı girişimler de söz konusu olabilir. Mars sizi temsil ettiğinden dolayı yine harekete geçirecek nokta siz olabilirsiniz ama Mars'ın Terazi burcundaki seyri sebebiyle tek başınıza hareket etmekten kaçınmanızı tavsiye ederim bu süreçte. 16 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Venüs Kuzey Ay düğümünü tetikleyecek olumlu yönde bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu da yine aile hayatınız, özel hayatınız temelinde önemli ani gelişmeleri gündeme getirebilir. Olumlu yönde gelişmeler hayatınıza yansıyacaktır. Beklemediğiniz noktalarda destekler görebilirsiniz yine. Kuzey Ay düğümü sizin 12. evinizde olduğundan dolayı belki de işte o özel hayat, aile, ev, yuva gibi konularda sizler gölge yanlarınızla yüzleşebilirsiniz. Aileniz size bu konuda biraz destek olabilir. Bu yönlerinizi bağışlayıcı bir şekilde bir yönelim gösterebilirler. Siz de bu konuda daha huzurlu bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Ailenizden her yönde destek görebileceğiniz önemli, güzel bir haftadasınız sevgili yükselen Koç burçları. Haftanın genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta Ağustos ayı geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 11-17 Ağustos haftasını sizin için de değerlendiriyorum. Bakalım bu haftanın olumlu etkileri hangi yaşam alanlarınıza işaret edecek, destek ne alandan gelecek, maddi konularda şans yüzünüze gülecek mi? Mars ve Plüton'un 10 Ağustos'da başlattığı döngü neye işaret ediyor? Gelin hep birlikte başlayalım. Mars ve Plüton'un döngüsü 10 Ağustos'ta 17 yıllık bir süreci aktif edecek. Özellikle kariyerinizle ilgili konularda sizin değişim dönüşüm sürecine girdiğinizi gözlemliyoruz sevgili yükselen boğa burçları. Plüton sizin 10. evinizde, kariyer alanınızda, toplumsal statü alanınızda bulunduğundan dolayı ve Mars da yine 6. evinizde bulunduğundan dolayı Terazi burcunda demek ki bizler daha fazla çalışma hayatımız, kariyerimizle ilgili alanda bir değişim dönüşüm sürecine giriş yapıyoruz. 17 yıllık bir değişim dönüşüm süreci olacağından bahsetmiştim. Bu döngü baktığımızda 2042 yılında Eylül ayında tamamlanacak. Bu zamana kadar bizler demek ki kendimizi, kariyerimizi ve belki de gündelik hayatımızı da bu doğrultuda olumlu yönde değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, sıfırdan yeniden inşada edebileceğiz gibi duruyor. Tabii ki burada Mars bir tetikleyici faktör olacak. Plüton'un ilerlemesiyle birlikte sizin 10. evinizde Mars her zaman Terazi burcundan geçtiğinde o alana bir tetikleme gerçekleştirecek. Belki de bizler çalışma hayatımızdaki arkadaşlarımızla, gündelik rutinimizde birlikte olduğumuz kişilerle bu değişim dönüşüm sürecini biraz ele almamız gerekliliğine de uyanacağız. Çünkü Terazi burcundaki Mars aslında tek başına hareketten çok birlikte hareket etmeyi de burada gündeme getirdiğinden dolayı bu yönde hareket etmek o değişim dönüşüm sürecini daha pozitif yönde ilerletmek açısından faydalı olabilir. Plüton'a baktığımız zaman sizin 7. evinizi de temsil ediyor. Mars da yine sizin 7. evinizi yönetiyor, burayı temsil ediyor. 12. evimizi de tabii ki Koç burcunu yöneten bir Mars enerjisini de dikkate alırsak bizler bir noktada da özel hayatımızla ilgili, evliliğimizle, ortaklı işlerimizle ilgili konularda da bir değişim dönüşüm süreci gerçekleştirebiliriz. Mars 12. evimize işaret ettiğinden dolayı da belki içsel dünyamızda da, çevremizde, işte kariyerimizde, günlük hayatımızda bir değişim dönüşüm süreci hissettiğimizde
Bu iç dünyamıza da yansıyabilir. İç dünyamızda da bazı şeyleri değiştirme, dönüştürme ihtiyacı duyabiliriz. Belki de işte o gölge yanlarımızla yüzleşiriz. Bu alanda içsel korkularımızdan arınarak hatta o değişim dönüşüm sürecine fayda sağlayabiliriz gibi de değerlendirilebilir. Güzel bir süreç ancak uzun bir süreç, 17 yıllık bir döneme işaret ediyor. 17 yıl boyunca bizler çalışma hayatımızın nasıl değişip dönüşüp şekillendiğini gözlemleme şansına sahip olacağız sevgili yükselen boğa burçları. İlerlediğimiz zaman 11 Ağustos'ta Merkür'ün düz hareketine geçtiğini gözlemliyoruz. Merkür'ün düz harekete başlaması aile, yuva, özel hayat alanında artık bazı işleri biraz yoluna koyacak gibi duruyor. Bu alandaki gelişmelerde bir yavaşlama sezinledikse Merkür Retro sürecinde özellikle işte bir ev alacaksak, kiraya çıkacaksak, tadilat yapacaksak bununla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler gündemdeyseydi ve burada biraz yavaş ilerledikse, bazı konularda takıldıksa şimdi artık işler rayına oturacak gibi duruyor. Belki de daha önce bir evlilik yaptıysak eski eşimizle, eski partnerimizle de iletişim trafiğimiz söz konusu olmuş olabilir bu süreçte. Özellikle 4. evde gezegen yerleşimleriniz varsaydı ve Merkür bu alanı tetiklediyse eski eşle, belki de anne ile babayla da iletişim trafiğimiz söz konusu olmuş olabilir bu süreçte. Merkür baktığımızda sizin ikinci evinizi de yönettiğinden dolayı ailenin maddi gündemleriyle ilgili gelişmelerde de hızlanmalar söz konusu olabilir. İlerlediğimiz zamansa 12 Ağustos'da Jüpiter ve Venüs sizin 3. evinizde kavuşuyor sevgili yükselen boğa burçları. Jüpiter ve Venüs'ün 3. evde kavuşumu, iletişim, ulaşım, ticaret, eğitimle ilgili konularda şans kapılarını size aralayacak diye düşünebiliriz. Baktığımızda Yay burcu sizin 8. evinize işaret ediyor. Maddi konulardaki krizleri aşma yönünde yine değerlendirilebilir. Geleceğe yönelik girişimleriniz eğer az önce bahsettiğim konulardaysa bu yönde şanslar yakalayabilirsiniz. Venüs'e baktığımız zaman zaten sizin yönetici gezegeniniz, demek ki o şansı biraz siz kendiniz de yaratabilirsiniz gibi değerlendirilebilir. Öte yandan da çalışma hayatımızla ilgili de güzel şans ve fırsatlar yakalamak söz konusu olabilir. Belki bağlantılar geliştirme şansı yakalayabiliriz. Ticaret, ulaşım, eğitimle ilgili konularda genişleyici, belki meslekte, kariyerde genişleyici bir etki gözlemleyebiliriz. Şans kapıları bu alanda önümüze de açılabilir sevgili yükselen boğa burçları. 12 Ağustos'da önünüze herhangi bir şans gelirse mutlaka bu şansı değerlendirmeye çalışın. Aynı gün içerisinde Satürn ve Uranüs arasında da bir 60'lık açı söz konusu olacak. Satürn baktığımız zaman sizin 12. evinizde seyrine devam ediyor ve Uranüs de 2. evinizde. Demek ki beklenmedik bazı maddi gündemlerle de karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Maddi konularda yapılandırıcı bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu kariyerinizle de bağlantılı olabilir. Kariyer alanından bir etki de gündemde olabilir. Çünkü Plüton, Satürn ve Uranüs hala bir etkileşim içerisindeler ve bu kariyerle ilgili, kazançlarla ilgili önünüze gelecek sürpriz ani gelişmeler sizi bazı endişelerinizden de arındırabilir ve bu bir yapılanmayı da beraberinde getirebilir. Belki mesleki konuda uzmanlaşma, kariyer alanında önemli bir fırsatı da gündeme getirebilir ve bazı korkularınızı aşmanızı da bu noktada sağlayabilir gibi duruyor. 15 Ağustos'ta Merkür ve Mars'ın bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Merkür 4. evde, Mars ise 6. evde. Demek ki bizler özellikle aile hayatımızın sorumlulukları, gündelik yaşamsal özel hayat sorumluluklarıyla ilgili de güzel, önemli, destekleyici bazı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Evliliğimizle, ilişkimizle ilgili yine iletişimde olduğumuz takdirde güzel gelişmelerle karşılaşabiliriz. Belki bazı problemler, krizler söz konusuysa
bunları aşabileceğimiz ama iletişim yoluyla bazı şeyleri çözümleyebileceğimiz güzel, destekleyici bir günde de olabiliriz. 16 Ağustos'ta ise yönetici gezegeniniz Venüs Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Venüs'ün Kuzey Ay düğümüyle bu üçgen açıyı gerçekleştirmesi de sosyal çevre ilişkilerinize, yakın akraba ilişkilerinize, belki de yine iletişim, ulaşım, medya, ticaret alanında bazı geleceğe yönelik girişimleriniz, hedefleriniz varsa, bu çerçevede toplum önünde olmak istiyorsanız, bilinir olmak istiyorsanız, geleceğinizi bu şekilde yönlendirmek istiyorsanız da bu alanda önemli, pozitif, destekleyici gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Sevgili yükselen boğa burçları, bu haftanın genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları, 11-17 Ağustos haftasını sizler için de değerlendirmeye başlayalım. Oldukça destekleyici enerjiler gökyüzünde hakim ve 12 Ağustos'ta Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumu güzel maddi kaynak fırsatlarını size getirebilecek gibi duruyor. En önemlisi de 17 yıllık bir Mars-Plüton üçgen açı döngüsüne giriş yapıyoruz 10 Ağustos itibariyle. Gelin buradan başlayalım ve sizin haritanızı da bu hafta için değerlendirelim. Mars-Plüton döngüsü 17 yıllık bir sürece işaret ediyor. Plüton sizin 9. evinizde sevgili yükselen ikizler burçları. Yani sizler yurt dışıyla bağlantılı konular, belki de yabancılarla ilgili konular, meslekte uzmanlaşma, bir diğer taraftan da yükselme, öte yandan sosyal medya üzerindeki girişimlerinizle ilgili konular, ticari girişimleriniz varsa bununla ilgili olabilir. Bir üniversite eğitimi, yüksek eğitimle bağlantılı olabilir, yurt dışına yerleşme, seyahat, belki bütün bu konularda bir değişim dönüşüm sürecine girdiğinizi söyleyebiliriz ve üçgen açıyla birlikte o 17 yıllık döngüde artık başlamış bulunuyor 10 Ağustos itibariyle. Demek ki sizler 17 yıl sürecek bir değişim, dönüşüm, bir sıfırlama enerjisi hissedeceksiniz hayatınızda. Plüton aslında son dönemlerde oldukça tetik alan bir gezegen ve Kova burcuna geçmesiyle birlikte de bizler bazı alanlarda değişim dönüşümü yavaş yavaş hissetmeye başlamış olabiliriz. İşte bu Mars'ın da tetiklenmesiyle birlikte artık resmi bir başlangıç yaşamış olacağız. Mars 5. evinizde, demek ki bazı konularda da riskli girişimler yapabileceğiz. Yani riskli girişimler yaparak bu döngüyü bizler harekete geçirebileceğiz. Yeteneklerimiz, sanatsal yeteneklerimizle kendimizi ortaya koymamız gerekebilecek. Belki bu müzik olabilir, belki sahne sanatlarıyla bağlantılı olabilir ya da farklı konularda yetenek, beceri gerektiren bazı meslekler söz konusu olabilir. Bu alanda sizler değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz, riskli adımlar atıyorsunuz ve bu alanı bu sayede dönüştürdüğünüzü 17 yıllık süreçte de fark edebiliyorsunuz, ama temeli dediğim gibi yeteneklerinize dayanacak. Yeteneklerinizle kendinizi geliştirip dönüştürüyorsunuz. 9. evde zaten bir gelişim, bir dönüşümle ilgilidir. O yüzden de genişleyeceğiniz, belki de işte daha geniş kitlelerce bilinir olacağınız, meslekte uzmanlaşacağınız, isim yapabileceğiniz, dönüşeceğiniz bir süreç 17 yıl boyunca size eşlik ediyor olabilir sevgili yükselen ikizler burçları. Mars baktığımız zaman zaten sizin 11. evinizi, yani gelecek hedef ve hayallerinizi temsil ediyor. Diğer taraftan da çalışma hayatınızı. Demek ki sizler çalışma hayatınızla bağlantılı ve çalışma hayatınızın geleceği doğrultusunda bir değişim, dönüşüm ve yükseliş dönemine, değişim, dönüşüm dönemine giriş yapıyorsunuz sevgili yükselen ikizler burçları. Plüton da yine baktığımızda sizin 6. evinize işaret ediyor. Demek ki bizler gündelik hayatımızı da değiştireceğiz, çalışma hayatımızı da dönüştüreceğiz gibi duruyor.
tüm açılardan değerlendirmek istedim. Biraz tekrara düşmüş gibi olabilir ama gezegen sembolizmasından da biraz bahsetmek istedim. 11 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Merkür düz harekete geçiyor, sizin yönetici gezegeniniz. Demek ki iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim, kısa seyahatlerle ilgili konularda artık daha aktif olacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu alanlarda geriye dönüşler olmuşsa, özellikle 3. evde gezegenleriniz de varsaydı ve Merkür bunları tetiklediyse, bu Merkür retrosunu daha güçlü hissetmiş olabilirsiniz. Belki eski sosyal çevrenizde iletişim halinde bulunmuş olabilirsiniz. İlişki temelinde bazı yeni bağlantılar gündeme gelmiş olabilir. Belki uzun süredir görmediğiniz yakın akraba, kuzen, kardeş gibi bağlantılar yeniden canlanmış olabilir Merkür retro sürecinde. Uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşmış olabilirsiniz. Yeniden iletişime geçmiş olabilirsiniz. Bir diğer taraftan da o mesleki konularda da biraz bir yavaşlamış, belki bilgi eksikliklerinizi ya da anlaşma, sözleşme, metinlere bağlı durumları yeniden gözden geçirmiş, düzenlemiş, tamamlamış olabilirsiniz ve artık Merkür retro tamamlandıktan sonra da bu süreçlerde de hız kazanmış olabilirsiniz. Ticari girişimlerde, iletişim, yazışmalar, edebi konularda da yine daha yaratıcı olabileceğiniz bir süreç geçirebilirsiniz. Güneş de zaten yine 3. evinizde seyrine devam ettiğinden dolayı bu konularla ilgili gündemler ağırlıkta olabilir sevgili yükselen ikizler burçları. 12 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Jüpiter ve Venüs 2. evinizde kavuşuyorlar Yengeç burcunda sevgili yükselen ikizler burçları. Bu da demek olacak ki eşinizden, ortaklı iş yaptığınız kişiden bir maddi destek görebilirsiniz. Bir diğer taraftansa beklemediğiniz alanlardan da yine ummadığınız destekler, yardımlar görebilirsiniz. Riskli girişimleriniz, yeteneklerinizle yaptığınız çıkışlarınızdan yine maddi kaynaklarla ilgili güzel gelişmeler ön planda olabilir. Kazançlar temelinde kısacası olumlu gelişmeler, şanslı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz bu süreçte sevgili yükselen ikizler burçları. Belki yine Jüpiter kariyerinizi yönettiğinden dolayı ortaya koyduğunuz kariyer bağlantılı girişimlerden de yine kazanç elde etme, daha güvenli kazançlar elde etme yönünde girişimler, gelişmeler söz konusu olabilir. Umarız bu yönde güzel gündemlerle karşılaşabilirsiniz. 12 Ağustos'ta Uranüs ve Satürn'ün de bir 60'lık açısı söz konusu. Satürn sizin 11. evinizde seyrine devam ediyor. Uranüs de zaten sizin evinizde, sizin burcunuzda seyrine devam ettiğinden dolayı geleceğinize yönelik girişimleriniz, yatırımlarınız noktasında ani uyanışlar ama yapılandırıcı uyanışlar ve girişimler gündeme gelebilir. Sosyal çevre, toplum önünde görünür olmakla ilgili birdenbire yine böyle güzel fırsatlar yakalama şansınız da söz konusu olabilir. Bu aslında geleceğinizi yapılandırmak adına güzel bir adım niteliği de taşıyabilir. Sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle yurt dışıyla bağlantılı, yine sosyal medya üzerinden ya da kendinizi daha bilinir kılma, daha geniş kitlelere hitap edebilme noktasında şanslı bir günde olabilir. Aynı gün içerisinde 12 Ağustos'ta böyle etkilerde alabilirsiniz. 15 Ağustos'a baktığımız zamansa Merkür ve Mars'ın 1.60'lık açıyla birbirlerini gördüğünü gözlemliyoruz. Yine iletişim, ulaşım, eğitim, ticaretle ilgili alanlarda aktif olacağınız, girişimci olacağınız, bazı riskler almak isteyeceğiniz bir hafta geçirebilirsiniz sevgili yükselen ikizler burçları. Bunlar yine geleceğinize yönelik bazı girişimler olabilir, çalışma hayatınızla bağlantılı girişimler de olabilir. Aktif olacağınız, girişimci olacağınız, fikirlerinizi gerçekleştirmek için hareketli olacağınız bir hafta olacak. Ancak bu noktada Mars'ın özellikle terazi burcundaki seyrinden yola çıkarak da tek başınıza hareket etmemeye çalışmanızı tavsiye edeceğim. İşte yine yakın akrabanız olabilir, bir eşiniz, dostunuz olabilir. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle birlikte hareket etmeniz, en azından onların belki bir fikrini dahi almanız size fayda sağlayabilir bu hafta içerisinde. 16 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Kuzey Ay düğümünün birbirlerini bir üçgen açıyla gördüğünü gözlemliyoruz.
Bu da yine kariyer alanınızla ilgili, kazanç hanenizle ilgili güzel, önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Yaptığınız girişimlerin size fayda getirdiğini gözlemleyebilirsiniz. Belki de ummadığınız, olağan dışında gelişen, kontrolünüz dışında gelişen olaylarında sizi hedefinize doğru şekilde yönlendirdiğini ve avantajınıza bazı durumlarla karşılaştığınızı da gözlemleyebilirsiniz. Sevgili yükselen ikizler burçları, yine yeteneklerinizle kariyerinizi şekillendirmeye çalıştığınız bir dönemdeyseniz de bu alanda yine pozitif gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Haftanın olağan etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, 11-17 Ağustos haftası bizlere neler getirecek? Gökyüzüne baktığımız zaman oldukça destekleyici açılar gözlemliyoruz. Sizin burcunuzda çok önemli bir kavuşum gerçekleşiyor. Jüpiter ve Venüs sizin burcunuzda kavuşacaklar. Şans sizden yana olacak bu haftaki süreçte. Gelin tüm etkileri değerlendirmeye başlayalım. Ben 10 Ağustos'tan haftayı değerlendirmeye başladım çünkü Mars ve Plüton arasında 17 yıllık bir döngü başladı, bir üçgen açı döngüsü başladı. Bu da bir değişim dönüşüm sürecine işaret ediyor. Plüton zaten sizin 8. evinizde seyrine devam ediyor. Demek ki bizler içsel bir dönüşüm gerçekleştiriyor olabiliriz. Hayata yeniden başlamış olabiliriz sevgili yükselen yengeç burçları. Plüton'a baktığımız zaman 5. evinizi temsil ediyor. Belki hayattan keyif alabilmek adına yeni bir başlangıç yapmış olabilirsiniz en temelde. Diğer taraftan da alacak verecek, nafaka, kredi, bu maddi konularla ilgili, miraslar, pasif gelirlerle ilgili de süreçleriniz söz konusuysa bu temelde de değişim sürecinin artık resmen başladığını, aktif olduğunu söyleyebiliriz. Mars ve Plüton'un 10 Ağustos'daki üçgen açısının aktif olmasıyla birlikte. 17 yıllık bir süreç bu. Kişisel bir değişim, dönüşüm sürecine de işaret edebilir. Belki bazı kayıplar, krizlerle birlikte gelen bir dönüşüm sürecini de tetikleyebilir ve maddi alanda da belki ortak gelirler, ortak manevi değerler noktasında da yine bir değişim, dönüşüm sürecine işaret edebilir. Mars baktığımız zaman sizin kariyer evinizi yönetiyor ve 4. evinizde konumlandığını da gözlemliyoruz. Özel hayatınız ve kariyer hayatınız temelinde 17 yıllık bir değişim dönüşüm süreci söz konusu olacak gibi duruyor ama temelde de dediğim gibi belki de artık hayatınızın bu döneminde hayattan daha fazla keyif almaya çalışabilirsiniz. Belki de yine kendinizi daha fazla yeteneklerinizle ortaya koymaya çalışabilir ve hayatınızı bu yönde şekillendirmeye çalışabilirsiniz. Yeniden yaratmaya çalışabilirsiniz. Sevgili yükselen yengeç burçları. Şimdi güzel, önemli, pozitif bir döngü. 17 yıl evet biraz uzun ama bu süre zarfında işte o krizlerden arındıracağız kendimizi, olumsuzluklardan arındıracağız. Kendimizi değiştirip dönüştüreceğiz. En önemlisi de güzel, olumlu bir dönemeçte olduğumuzun bilincinde olmamız bize fayda getirebilir. Bilinçli en azından bu uzun süreci yönetmemiz gerekebilir. 11 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Merkür'ün düz harekete geçtiğini gözlemliyoruz. Merkür'ün düz harekete geçmesiyle birlikte kazançlarla ilgili konularda bazı beklentili süreçler söz konusu olmuşsa, gecikmeler olmuşsa, biraz içe dönmüşsek, bazı değerlendirmeler yapmışsak, belki bilgi ya da kontrolümüz dışında gelişen olaylara karşı nasıl bir hazırlık süreci içerisinde olabiliriz'i belki de değerlendirdiyseniz bu alanda artık işlerin daha hızlı ilerlediğini gözlemleyebilirsiniz. Düşüncelerinizi artık gerçekleştirme ve harekete geçme sürecine girdiğinizi de gözlemleyebilirsiniz sevgili yükselen yengeç burçları. Tasarılarınızı, planlarınızı, projelerinizi artık gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorsunuz. O yavaşlama süreci bitti. Belki de bazı gelen, tekrar eden teklifler de söz konusu olmuş olabilir maddi alanda hayatınıza. Bunları da biraz bir göz atmak istemiş olabilirsiniz. Artık rotanızı netleştirmiş bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz bu haftadan itibaren.
12 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Jüpiter ve Venüs sizin burcunuzda kavuşuyorlar. Kendinizi geliştirme, meslekte yükselme, bir diğer taraftan aile hayatı, geleceğinizi şekillendirme alanlarında şans sizden yana olacak. Bu alanda oldukça pozitif, olumlu gelişmelerle karşılaşma şansınız olacak sevgili yükselen yengeç burçları. Olaylar, durumlar akışında seyredecektir bu hafta sizin açınızdan. Bu konu başlıkları çerçevesinde mutlaka önünüze gelen şansları, olanakları görmeye ve değerlendirmeye çalışın derim. Çok sık rastlanılan bir açı değil, yıl içerisinde çok ender rastladığımız bir açı. O yüzden de bu ayı 12 Ağustos'u değerlendirmeye çalışın. Bu doğrultuda özel hayatınız ve mesleki konulardaki uzmanlaşma temaları çerçevesinde, iş hayatınız çerçevesinde mutlaka değerlendirin. 12 Ağustos'da yine aynı gün içerisinde Satürn ve Uranüs'ün de bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Çalışma hayatınızla ilgili ani beklenmedik ancak yapılandırıcı ve belki de biraz uyanış getiren gelişmelerle karşılaşabilirsiniz sevgili yükselen yengeç burçları. Uranüs 8. evinizde işaret ettiğinden dolayı özellikle iş hayatınızda, kariyerinizde, belki üstlerinizle bağlantılı bazı krizler söz konusuysa bunları çözme şansı getirebilir size bu 60'lık açı. Plüton, Uranüs ve Satürn'ün zaten birbirlerini destekleyici açılar içerisinde olduklarını gözlemliyoruz uzunca bir süredir. Bu da kariyer hayatınıza değişim, dönüşüm ve uyanış getiren bir etki yaratabilir, yapılandırıcı bir etki getirebilir kariyer hayatınıza. 15 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Merkür ve Mars'ın bir 60'lık açı yaptığını gözlemliyoruz. Merkür sizin para hanenizde seyrine devam ediyor. Zaten düz hareketine başladı. Mars'sa 4. evinizde ailevi gider gelirler, harcamalar belki gündemde olabilir. Bu alanda aktif olacağınız, bu alanı daha iyi organize edebileceğiniz bir süreç ve hareketli olabileceğiniz bir süreç söz konusu olabilir. Yine bir taşınma, bir kiraya çıkma, evle ilgili bir tadilat söz konusuysa bunların maddi yönüne daha fazla odaklanacağınız, bu yönde zihninizi çalıştıracağınız ve yoğun gündeminizin bu olacağı bir haftada olabilir sevgili yükselen yengeç burçları. Kontrolünüz dışında gelişen maddi harcamalara da yine biraz odaklanma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Sözleşmeler, anlaşmalara, özellikle ev, emlak, kira gibi konularda biraz dikkatli olmamız da gerekebilir. Hızlı kararlar vermemeye çalışın. Merkür ve Mars hızlı bir enerjidir. Olumlu bir etkileşim içerisindeler ama o hıza biraz dikkat etmemiz de gerekebilir. 16 Ağustos'da ise Venüs Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açı gerçekleştirecek. Venüs sizin burcunuzda seyrine devam ederken 9. evinizdeki Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açı gerçekleştiriyorsa kendinizi geliştirme, inançlarınız, hayat felsefeniz noktasında size olumlu bir etki getirebilir gibi duruyor. Özellikle geleceğinizi şekillendirme veya yapılandırma noktasında nasıl ilerlemeniz, resmin büyüğünü görebilmeniz noktasında size katkı yapabilir. Diğer taraftansa yine özel hayatınızın yurt dışı boyutu söz konusuysa bu konuda bazı gelişmeler, olumlu gelişmeler gündeme gelebilir. Yurt dışına yerleşmek istiyorsanız veya yabancılarla bazı girişimleriniz söz konusuysa, mesleki alanda yine bazı uzmanlaşma girişimleriniz söz konusuysa bu açı sizi oldukça olumlu yönde etkileyecek gibi duruyor sevgili yükselen yengeç burçları. Haftanın genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları 11-17 Ağustos haftasındayız. Oldukça destekleyici, güzel şans kapılarının önümüze açılabileceği bir haftadayız. Gelin bakalım bu hafta bizlere ne gibi fırsatlar, şanslar getirebilir. Öncelikle 10 Ağustos'ta Mars ve Plüton arasındaki üçgen açı döngüsü aktif oluyor. Pazar günü buradan bir yola çıkalım. Sizin hangi yaşam alanlarınıza işaret ediyor? Çünkü uzun bir dönemece giriyoruz. 17 yıllık bir süreçten bahsediyoruz.
17 yıl boyunca Plüton sizin belli bir yaşam alanınızı değiştirecek, dönüştürecek ki bu da sizin 7. eviniz sevgili yükselen aslanlar. Yani evlilik, ilişkiler, ortaklı işler ve rekabetli olduğunuz konular. Tüm bu konular çerçevesinde hayatınızda bir değişim dönüşüm enerjisi hissedeceksiniz ve Mars'ın Plüton'u tetiklemesiyle birlikte bu dönemeçlerde daha aktif olacaksınız. Belki de bu değişimi, dönüşümü hayatınızda çok daha güçlü hissedebileceksiniz diyebiliriz. Mars Terazi burcunda 3. evinizde, Plüton ise 7. evinizde Kova burcunda. Bu alanda ciddi bir değişim, dönüşüm, bir uyanışın tetikleneceğini, belki de özgürleştirici bir enerjinin de biraz aktive olacağını düşünebiliriz sevgili yükselen aslan burçları. Mars sizin 9. evinizi, bir diğer taraftan da 4. evinizi temsil ettiğinden dolayı Plüton da zaten 7. evinizde. Özel hayatınızla bağlantılı bir değişim dönüşüm süreci söz konusu olabilir. Özellikle de yurt dışıyla bağlantılı bazı girişimleriniz de söz konusuysa, belki yurt dışında yaşıyorsunuz ya da yurt dışına yerleşmek istiyorsunuz. Bu alanlarda da bazı değişim dönüşümler gözlemlenebilir. Belki ilişkiye bakış açınız, ilişkiye olan inancınızın da evrileceği bir dönemeçte olabilirsiniz sevgili yükselen aslan burçları. Sizler genellikle ilişkiyi seven, ilişkisiz hayatınıza devam etmek istemeyen burçlarsınız. Bu alanda önemli, uzun süreye yayılan bir dönüşüm sürecine giriş yapıyorsunuz. Plüton'a baktığımızda da yine 4. evinizi sembolize ettiğinden dolayı temelde mutlaka evliliğiniz, ilişkiniz ve özel hayatınızda bir değişim, dönüşüm süreci deneyimleyeceksiniz 17 yıllık süreçte. 11 Ağustos'a baktığımız zamansa 11 Ağustos'ta Merkür'ün düz harekete başladığını gözlemliyoruz. Merkür'ün düz harekete başlaması 1. evinizde. Özellikle geleceğe yönelik hedef ve hayalleriniz, toplum önünde daha görünür olmakla ilgili projelerinizde size biraz hız kazandırabilir. Belki bu süreçte bu alanda özellikle iletişim bağlantılı konularda biraz bir hız kestiğinizi gözlemliyor olabilirsiniz ama Merkür'ün düz hareketine başlaması ve hafta içerisinde Mars'tan da yine destek almasıyla birlikte bu konularda bir hızlanma yaşayabilirsiniz. Özellikle sosyal medya, daha geniş kitlelere hitap edebilme gibi konularda hız kazanabilirsiniz gibi duruyor. 12 Ağustos'a baktığımız zamansa Jüpiter ve Venüs'ün Yengeç burcunda kavuştuklarını gözlemliyoruz. Bu sizin 12. evinize işaret ediyor. İçsel dünyanızda güzel bir aydınlanma yaşamanıza vesile olabilir aslında bu kavuşum. Bir diğer taraftansa baktığımızda krizleri, içsel krizlerinizi aşabileceğiniz, gelişim, dönüşüm sağlayabileceğinize işaret ediyor. Alacak verecek nafaka, kredi, miraslarla ilgili kontrolünüz dışında gelişen bazı olaylar, durumlar, kriz niteliğinde gelişmeler söz konusu olmuşsa bu alanda iyileştirici bir etki yaratabilir. Kariyerle ilgili endişe ettiğiniz konularda yine fırsat kapılarının önünüze açılabildiğini de deneyimleyebilirsiniz. Bu hafta içerisinde yeteneklerinizle kendinizi gösterme noktasında belki biraz geri kalıyorsanız, yeteneklerinizin ne kadar iyi olduğunu fark edemiyorsanız ve bu yönde de girişim yapmakta biraz geri kalıyorsanız, aslında bunun da biraz daha farkına varacağınız ve yeteneklerinizle kendinizi ön plana çıkarmaya çalışacağınız, yaratıcılığınızı belki de sergilemek isteyeceğiniz güzel bir haftada olabilirsiniz. Bu harekette bulunduğunuzda da yine şans ve fırsat kapılarının da önünüze açılabileceğini gözlemleyebilirsiniz. Jüpiter'in 12. evde bulunması zaten bir koruyucu kalkan mesajını bizlere veriyor. Olumsuzluklardan sizi arındırıyor, koruyor ve muhafaza ediyor da diyebiliriz sevgili yükselen aslanlar. 12 Ağustos'ta Satürn ve Uranüs'ün de bir 60'lığı söz konusu. Özellikle kendinizi geliştirmeye çalıştığınız, uzmanlaştığınız ve geleceğe yönelik aslında bir yerde yatırım yaptığınız alanlarda ani sürpriz, beklenmedik ama yapılandırıcı gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Hiç ummadığınız anda güzel destekler görebilirsiniz. Belki eşiniz ya da iş ortağınız size bu alanda destek verebilir ya da rekabetli olduğunuz konularda sizi öne geçirecek güzel gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz sevgili yükselen aslan burçları, alacağınız bu etkiyle birlikte.
15 Ağustos'ta ise Merkür ve Mars birbirlerini 60'lık bir açıyla görecekler. Sosyal çevre ilişkilerinizden de yine önemli destekleyici etkiler görebileceğinizi düşünebiliriz bu noktada, ya da iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim temelinde bazı girişimleriniz söz konusuysa, fikirleriniz varsaydı ve işte dediğim gibi az önce de Merkür Retro sürecinde bir değerlendirme sürecine girdiyseniz ya da bu konulara biraz daha eksiklerinizi tamamlama yönünde çalışmalar yaptıysanız, artık bu süreçte fikirlerinizi, projelerinizi gerçeğe dönüştürme noktasında harekete geçebilirsiniz gibi duruyor. Mars burada size güç veriyor, enerji veriyor ve girişimlerinizi artık dediğim gibi hızlandırma enerjisi sağlıyor. Belki de iletişim noktasında, iş alanında yeni bağlantılar kurmak için daha girişimci olacaksınız. Kısa eğitimler, kısa iş seyahatlerine biraz belki yönelebilirsiniz gibi de değerlendirilebilir sevgili yükselen aslanlar. 16 Ağustos'ta ise Venüs'ün kuzey ay düğümüyle bir üçgen açısı söz konusu olacak. Venüs 12. evinizde, kuzey ay düğümü ise 8. evinizde. O içsel dünyanızda değişim, dönüşüm, iyileşme enerjisini çok daha güçlü hissedebileceğiniz bir haftada olacaksınız. Kontrolünüz dışında olabilecek gelişmelere karşı beslediğiniz o korku, endişeleri belki de artık bir kenara bırakabileceğiniz, bu yönde de artık iç huzurunuzu bulabileceğiniz güzel bir haftada olabilirsiniz sevgili yükselen aslan burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, 11-17 Ağustos haftası bize neler getirecek? Gökyüzüne baktığımız zaman oldukça destekleyici bir atmosfer söz konusu. Bu hafta yılın en şanslı günlerinden birini deneyimleyeceğiz. Jüpiter ve Venüs 12 Ağustos'ta kavuşumda olacaklar. Önemli bir döngüye giriş yapıyoruz. Aynı zamanda pazar günü itibariyle gelin hep birlikte tüm bunların ne anlama geldiğini detaylandırmaya çalışalım. Öncelikle 10 Ağustos'dan başlayalım. Mars ve Plüton 17 yıllık bir üçgen açı döngüsüne giriş yapıyorlar. Bu sizin hangi evinize işaret ediyor? Mars sizin para hanenizde, Terazi burcunda, Plüton ise çalışma hayatınızı değiştirmek, dönüştürmek için zaten yola çıkmış durumda. 17 yıllık bir süreçte çalışma hayatınızı, gündelik rutininizi, belki de para kazanma dinamikleri çerçevesinde değiştirip dönüştüreceksiniz. Sıfırdan yeniden de yaratabileceksiniz sevgili yükselen Başak burçları. 17 yıl boyunca Mars'ın bu alanı tetiklediği dönemlerde bu değişim dönüşüm vurgusunu hayatınızda çok daha güçlü hissedebileceksiniz gibi duruyor. Mars baktığımız zaman sizin 8. evinizi, yani daha fazla maddi alanda değerlendirirsek, ki zaten 2. evde yine kişisel kazançlarınız alanında ama temsiliyeti de ortak gelirler, giderler, alacak verecek, nafaka, kredi, miraslarla ilgili konulara işaret ediyor. Belki de ortak kazançlarla ilgili de bir şeyler hayatımızda değişiyor, dönüşüyor. Buna vurgu yapıyor olabilir. Diğer taraftan ticaret, ulaşım, eğitim, iletişim temelinde bazı meslekler söz konusuysa bu alanlarda da o değişim enerjisini hissedebileceğiz gibi duruyor. Plüton da zaten 3. evi yönetiyor. Demek ki bizler özellikle ticaret, belki muhasebe de olabilir bu, iletişim, ulaşım, eğitim alanlarında çalışıyorsak meslekte bu alanda bir şeylerin değiştiğini, dönüştüğünü bu 17 yıllık süre zarfında dönem dönem çok daha güçlü hayatımızda deneyimleyebileceğiz gibi duruyor. 11 Ağustos'a geldiğimiz zaman 11 Ağustos'ta sizin de yönetici gezegeniniz olan Merkür 12. evinizde artık retro sürecinden çıkmış olacak. Kariyerle ilgili özellikle bazı şeyleri düşünüp değerlendirme süreci geçirdiyseniz, bu dönemde iç dünyanıza biraz yönelmişseniz artık bir şeyleri netleştirmiş olarak yolumuza devam edebileceğiz gibi duruyor. Önümüzdeki dönemde bu hem sizin kendinizle bağlantılı olabilir hem de kariyeriniz temelinde, üstlerinizle ilişkileriniz temelinde de olabilir. Belki bu alanda
zamanlarda gölge yönlerimizle yüzleşme ihtiyacı duymuşsak, bu alanda kendimizle biraz konuşmak, iletişim kurmak, kendimizi anlama yönünde bazı girişimlerde bulunmuşsak, buradan net bir çerçeve oluşturarak çıkmışsak yolumuza devam edebiliriz gibi duruyor sevgili yükselen Başak burçları. 12 Ağustos'da yılın en şanslı günlerinden biri Venüs ve Jüpiter'in kavuşumunu deneyimliyoruz. Bu sizin 11. evinize işaret ediyor sevgili yükselen Başak burçları temelde. Ve sizler sosyal çevre, toplum önünde görünür olma, geleceğe yönelik hedef ve hayallerinizi gerçekleştirme, kariyer kazançlarınız, yakın arkadaş ilişkileriniz noktasında çok şanslı etkiler alabilirsiniz. Jüpiter ve Venüs'ün temsiliyetlerine de baktığımız zaman evliliğinizin, ilişkinizin geleceğiyle ilgili güzel bir fırsat önünüze gelebilir gibi duruyor. Yine 4. evinizi Jüpiter yönettiğinden dolayı özel hayat, aile hayatı temelinde ve bu hayatın geleceği doğrultusunda çok şanslı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Venüs zaten para hanenizi yönetiyor, 9. evinizi yönetiyor. Demek ki bir para hanenizde de genişleme ihtimali söz konusu olabilir. Belki geleceğe yatırımlarınız noktasında da yine önemli pozitif gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz sevgili yükselen Başak burçları. Bugünü mutlaka değerlendirin, önünüze gelen fırsatları yakalamaya çalışın derim. Aynı gün içerisinde Satürn ve Uranüs'ün de bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Uranüs kariyer evinizde İkizler Burcu'nda seyrine devam ederken 8. evinizdeki Satürn'le bir destekleyici açı içerisinde olacağından dolayı kariyerle ilgili sürpriz, ani beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir gibi duruyor. Bu alanda yine belki de bazı yapılandırıcı ama değişim ve dönüşüm gerektiren gelişmeler ön planda olabilir sevgili yükselen Başak burçları. Çalışma hayatınızla ilgili kesinlikle bir beklenmedik sürpriz gelişmeyle bu hafta içerisinde de karşılaşabilirsiniz ama dediğim gibi yapılandırıcı ve uyandırıcı bir etki yaratacak. O yüzden pozitif yönde etkisini hissedebileceğiz. 15 Ağustos'ta Merkür ve Mars'ın 60'lığı söz konusu. Merkür ve Mars'ın bu 60'lık açısı da yine baktığımızda kazançlarınızla, belki maddi manevi güvencenizle ilgili korkularınızı aşmanıza yardımcı olacak gibi duruyor. O az önce bahsettiğim o içsel değerlendirme sürecinden net bir plan çıkarmışsak, net bir proje çıkarmışsak kendimizle ilgili artık bunun için harekete geçeceğimiz bir süreçte olabiliriz. Sevgili yükselen Başak burçları yine olumlu, destekleyici, bu yönde fırsatları yine kendimizin biraz yakalaması gereken bir enerjide olacağız gün içerisinde. 16 Ağustos'ta ise Venüs'ün kuzey ay düğümüyle yine bir üçgen açısı söz konusu. Burada da geleceğimize, ilişkimizin geleceği, belki ortaklı işlerimizin geleceği ya da rekabette olduğumuz konularda da bize avantaj sağlayacak bir etki getirecektir. Kadersel bazı gündemlerimiz söz konusu olabilir ama temelde dediğim gibi ilişkimizin, evliliğimizin ve ortaklı işlerimizin ya da rekabette olduğumuz konularda geleceğe yönelik olumlu, bize yön verecek gelişmelerle, belki de yine maddi boyutu kendimizi geliştirme ve yükselme fırsatları yaratacak gelişmelerle karşılaşabiliriz sevgili yükselen Başak burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, 11-17 Ağustos haftasını sizler için de değerlendirmeye başlayalım. Oldukça önemli, şanslı ve destekleyici bir haftada olduğumuzu giriş kısmında da belirtmiştim. Bu değerlendirmeye 10 Ağustos'dan başlamak istiyorum. Çünkü 10 Ağustos önemli bir gün. Mars-Plüton üçgen açısı gerçekleşiyor ancak 17 yıllık bir döngüye işaret ediyor. O yüzden değerlendirmeye buradan başlayalım pazar gününden itibaren. Sonrasında da haftanın diğer pozitif destekleyici açılarını sizin burcunuz için de değerlendirmeye geçelim. Şimdi Mars ve Plüton'un bu destekleyici üçgen açısı önemli. Çünkü Mars sizin, özellikle terazi burçları sizin burcunuzda bulunduğundan dolayı ekstra önemli. Plüton ise sizin baktığımızda 5. evinizde bulunuyor. Demek ki sizler
aşk, flört hayatınızla ilgili, yeteneklerinizle kendinizi sahneye koymakla ilgili, çocuklarınız, çocuk sahibi olmakla ilgili, hayatınızda bazı riskleri almakla bağlantılı olarak önemli bir değişim dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Bir 17 yıllık dönemeçte olacaksınız 10 Ağustos itibariyle. O yüzden de ekstra önemli. Mars burada sizin burcunuzda. Siz çok daha doğrudan etkilenebilirsiniz bu süreçte. Hatta sizin burcunuzda bulunan Mars bu süreci tek başınıza atlatmamanız, birlikte bir şeyleri halletmeniz gerekliliğine işaret ediyor. Mars sizin 7. evinizi temsil eden bir gezegen. O yüzden eşiniz, sevgiliniz, iş ortağınız varsa onlarla birlikte hareket ederek yeni girişimler, yetenekleriniz doğrultusunda daha görünür olma gibi girişimlerde bulunabilirsiniz açıkçası sevgili yükselen terazi burçları. Plüton'a baktığımız zamansa Plüton'sa ve aslında Mars da yine ikinci evinize işaret ediyor. İkiz sembolizmada kazançlarla ilgili konularda girişimci olmanız, girişimci olacağınız, bu yönde değişim dönüşüm gerçekleştireceğiniz 17 yıllık bir sürece işaret ediyor. O yüzden bu dönemeci dönem dönem özellikle Mars ve Plüton etkileşimde olduğu dönemlerde çok daha güçlü bir enerjiyle deneyimleyeceksiniz de diyebiliriz. Bunların belli yılları, belli dönemleri olacak. Bunları da ilerleyen dönemlerde yine sizlerle paylaşacağım sevgili yükselen terazi burçları. Buradan dediğim gibi haftayı açıyoruz. 11 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Merkür Retrosu'nun tamamlandığını, 11. evinizde Merkür'ün artık düz harekete geçeceğini gözlemliyoruz hafta içerisinde. O yüzden geleceğe yönelik hedef ve hayalleriniz, kariyer kazançlarınız, sosyal çevre ilişkileriniz noktasında biraz bir yavaşlamışsak, biraz içimize yönelmişsek bazı şeyleri bir gözden geçirme ihtiyacı duymuşsak artık bu süreci tamamlayıp yolumuza devam etme zamanı geldiğini bize müjdeleyecek Merkür Retrosu. Diğer taraftansa eski arkadaşlarımız, eski sosyal çevremizden kişilerle iletişimde olduğumuz bir Merkür Retro süreci geçirmiş olabiliriz. Yurt dışında tanıştığımız, görüştüğümüz, çok samimi olmadığımız kişilerle yine iletişimde olduğumuz bir dönemde atlatmış olabiliriz sevgili yükselen terazi burçları. Özellikle Aslan burcunda gezegen etkileşimleriniz söz konusuysa natal haritalarınızda. Merkür dediğim gibi bu alanlarda bazı gelişmeleri beraberinde getirecektir. Artık düz harekete geçmesiyle birlikte de ve hafta içerisinde Mars'ta da birlikte hareket edeceğinden dolayı da artık o düşüncelerimizi, tasarılarımızı hızlı bir şekilde hayata geçirmek için harekette bulunabileceğiz gibi duruyor. 12 Ağustos Jüpiter ve Venüs birbirlerini kucaklıyorlar, kavuşum açısıyla bize fırsat ve şans kapılarını aralıyorlar ve sizler bu etkiyi kariyer alanınızda, toplumsal statü alanınızda hissediyorsunuz sevgili yükselen terazi burçları. Baktığımız zaman Venüs sizin 8. evinizi ve sizi temsil eden bir gezegen, Jüpiter ise 3. evinizde 6. evinizi temsil ediyor. Demek ki çalışma hayatımızla ilgili konularda bizler temelde çok daha güzel fırsatlar, şanslar yakalama sürecinde olabiliriz. Kendimizi yeteneklerimizle çok daha görünür kılabiliriz. Kariyer alanımıza bu enerjiyi yansıtabiliriz. Sevgili yükselen terazi burçları, şans kapısı bizim için daha fazla kariyer ve toplumsal statü alanında aralanacak gibi duruyor. O yüzden bu hafta içerisinde etrafınızda olup bitene biraz dikkat kesinin. Şans, fırsat kapınızı çalarsa kapının ardında kapıyı açmak üzere hazır olduğunuzdan emin olun sevgili yükselen terazi burçları. Aynı gün içerisinde Satürn ve Uranüs'ün de bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Uranüs 9. evinizde yeni başlamış bulunuyor aslında seyrine. Satürn ise zaten Koç burcunda uzunca bir süredir bir ileri bir geri gidip gelmeye devam ediyor. Bu retro sürecinde de Uranüs'te bir 60'lık açı yapıyor. Yani evliliğinizle ilgili, ortaklı işlerinizle ilgili
Belki bir diğer taraftan da yine bu alanlarda girişim yapmak, risk alarak bazı atılımlarda bulunma noktasında sizi destekleyecek gibi görünüyor. Sevgili yükselen terazi burçları, yapıcı bir etkileşim olacak. Zaten Plüton, Satürn ve Uranüs birbirlerini destekleyici açılarla gördüklerinden dolayı kendinizi geliştirmek için ya da bakış açınızı değiştirmek için, yapılandırmak için, belki işte evliliğe, ortaklı işlere, bu alanlarda kendinizi geliştirmeye, çok daha farklı bir gözle bakabilme, bir uyanış sağlama noktasında güzel gelişmelerle karşılaşabileceksiniz gibi duruyor. Satürn zaten baktığımızda sizin 4. evinizi, 5. evinizi de yönettiğinden dolayı yine aile, özel hayat temelinde bazı uyanışlar ve fikir değişiklikleri, fikirlerinizin gelişimini gözlemleyebileceğiniz bir süreçte söz konusu olabilir. 15 Ağustos'ta az önce bahsettiğim gibi Merkür Mars'ta bir 60'lık açı gerçekleştirecek. Mars sizin burcunuzda, o yüzden sizler geleceğinizi şekillendirmek için özellikle yine evliliğinizin, ortaklı işlerinizin, para kazanmakla ilgili konuların, geleceğe yaptığınız maddi yatırımlarla ilgili harekete geçeceğiniz, fikirlerinizi gerçekleştirmek için yola çıkacağınız, güçlü olacağınız bir haftada olacaksınız. Az önce de dediğim gibi yine tekrar ediyorum, Mars terazi burcunda olduğundan dolayı yanımıza destekleyici bir kişiyi alarak bu girişimleri yapmamız bizim için çok daha yararlı ve faydalı olabilir. Faydalı sonuçlar doğurabilir en azından. Sevgili yükselen teraziler, Mars'ın sizin burcunuzdaki seyri bir elin nesi var, iki elin sesi var temasına biraz vurgu yapıyor. Zira zaten sizin burcunuzda zayıf bir enerjide, o yüzden onu güçlendirmek için yanımıza bir destek alarak hareket etmemiz gerekiyor. 16 Ağustos'ta ise Venüs Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Sizin yönetici gezegeniniz Venüs kariyer alanınızda ve 6. evinizde bulunan Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Demek ki sizler için sevgili yükselen terazi burçları, çalışma alanında önemli kadersel pozitif gelişmeler gerçekleşebilir bu hafta sürecinde. Mutlaka kariyer alanınıza odaklanın. Eğer bu yönde beklentileriniz, girişimleriniz varsa da şans sizden yana olacak diyebiliriz. Gökyüzü bizi bu yönde oldukça destekliyor gibi görünüyor. Haftanın genel etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, 11-17 Ağustos haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Oldukça destekleyici açı kalıpları gökyüzünde yoğunlukta bu hafta. Özellikle 12 Ağustos'ta Jüpiter ve Venüs'ün Yengeç burcundaki kavuşumu size de olumlu etkiler getirecektir. Gelin haftaya bir göz atalım, birlikte değerlendirelim. Hangi alanlarda fırsat kapıları önümüze açılabilir, bizi destekleyici alanlar hangileri, birlikte göz atalım. Ben bu haftayı 10 Ağustos'tan itibaren değerlendirmeye başlıyorum. Çünkü 10 Ağustos'da önemli bir döngü içerisine giriyoruz. Bu döngüyü başlatan gezegenlerden bir tanesi sizin klasik yönetici gezegeniniz Mars terazi burcunda seyrine devam ederken Plüton'la bir üçgen açı gerçekleştirecek. Plüton da bildiğiniz üzere Kova'da seyrine devam ediyor. Demek ki bizler özel hayatımızla ilgili alanlarda bazı önemli değişim dönüşüm süreçleri geçireceğiz ve belki de dıştan istemediğimiz olaylar, durumlar neticesinde bu değişimi, dönüşümü yaşamak durumunda da kalabileceğiz. 17 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Burada Mars 12. evinizde, içsel dünyanızda bir mücadeleye de işaret ediyor olabilir. Özel hayatınızı şekillendirmenin, değiştirmenin, dönüştürmenin, yeniden yaratmanın yolunun belki de kendinizle bir mücadele vermenizden geçtiğini düşündürebilir aslında bize bu açıya baktığımız zaman. Mars evet sizin yönetici gezegeniniz bir taraftan, bir diğer taraftansa 6. evinizin yönetici gezegeni. Belki de hepsi birbirine bağlı şekilde değerlendirilebilir. Belki işte o gündelik sorumluluklarınız, çalışma hayatınız, özel hayatınız hepsi bir arada harmanlandığında belki sizin için biraz korkutucu bir hal alıyor olabilir ve özel hayatınızı değiştirmek, dönüştürmek noktasında çok aktif bir rol oynamıyor olabilirsiniz ama
Bu 17 yıllık süreçte Mars ne zaman ki Plüton'u tetiklemeye devam edecek, bu dönemlerde bu değişim dönüşüm enerjisini hayatımızda çok daha güçlü hissedeceğiz ve o dördüncü evdeki döngümüz çok daha güçlü bir şekilde kendisini gösterecek. Özel hayatımıza yön vermemiz için bizi destekleyecek. Sevgili yükselen akrep burçları, güzel, olumlu olması gereken bir döngü, sadece biraz uzun. Belli dönemlerde Mars'ta dediğim gibi Plüton bu açıyı güncellediklerinde, her yıl bu açı güncellendiğinde bizler daha güçlü bir şekilde bu değişim dönüşüm enerjisini hissedeceğiz gibi duruyor. 11 Ağustos'a geldiğimiz zamansa Merkür Retrosu'nun tamamlandığını gözlemleyeceğiz ve bu hafta içerisinde düz hareketine başlayacak. Merkür Retrosu ile birlikte kariyer alanımızdaki bazı belki anlaşma sorunları, uzlaşma sorunları ya da iletişimsel sorunların, gecikmelerin hız kazandığını, özellikle bu alanda artık sonuca daha hızlı ulaşabildiğimizi, iletişim sorunlarının ortadan kalktığını gözlemleyebiliriz gibi duruyor. Özellikle 10. evinizde Aslan Burcu'nda natal gezegen yerleşimleriniz varsa da bu Merkür Retro sürecinden ekstra etki almış olabilirsiniz. Gecikmeler, belki iletişim sorunları, geçmiş belki çalıştığınız alanlarla iletişim trafiğinizde hareketlenmiş olabilir sevgili yükselen akrep burçları. Şimdi Güneş de bu alanda zaten seyrine devam ediyor. Çalışma hayatınızla ilgili gündemler daha ağırlıkta olacak gibi görünüyor ay içerisinde. 12 Ağustos'a geldiğimiz zaman 12 Ağustos'ta Venüs ve Jüpiter kavuşumdalar. 9. evinizde, demek ki temelde yurt dışı ile bağlantılı konularda seyahatler, kendinizi geliştirme, meslekte yükselme, daha geniş kitlelere hitap edebilme, sosyal medya girişimleri, bir öğrenciysek üniversite hayatımızla ilgili şansın bizden yana olduğunu deneyimleyeceğimiz bir Ağustos haftası geçirebiliriz. Venüs baktığımız zaman sizin 12. evinizi ve diğer taraftan da 7. evinizi temsil ediyor. Yani ilişkiler ve iç dünyanızla ilgili, inançlarınızla ilgili, korkularınız, endişelerinizle ilgili bazı şeyleri aşabileceğiniz, iyileştirebileceğiniz bir sürece işaret ediyor. Yine evliliğe, ilişkiye bakış açınız noktasında belki de sizin o fikrinizi, bakışınızı değiştirecek gelişmeler de gündeme gelebilir. Jüpiter zaten 2. evinizi yönetiyor ve 5. evinizi yönetiyor. Demek ki aşk hayatımızda güvencelerle ilgili konularda da bir şeyler değişebilir. Dediğim gibi hayata, ilişkiye bakış açınızı değiştirecek gündemlerle karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir sevgili yükselen akrep burçları. 12 Ağustos'ta Uranüs ve Satürn'ün de yine aynı gün içerisinde bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Satürn sizin 6. evinizde seyrine devam ediyor. Uranüs'e baktığımız zaman İkizler Burcu'nda 8. evinizde seyrine devam ediyor. Demek ki gündelik rutinimiz, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz noktasında bazı krizler, problemler söz konusu olursa bunu yapıcı bir şekilde değerlendirmemiz daha doğru olacaktır. Uranüs sürpriz, ani, beklenmedik bazı krizleri, problemleri beraberinde getirebilir ama bunları yapıcı bir şekilde, dediğim gibi, ele aldığımız takdirde çalışma hayatımıza enerjiyi bu şekilde yansıttığımızda bizim için çok daha avantajlı olacaktır. O krizden bir ders alma, o krizden önemli bir bilgi edinme, bir sonuç çıkarmak bizim için özellikle gündelik çalışma hayatımıza katkı yapacak bir etki ortaya çıkarabilir. İlerlediğimiz zaman 15 Ağustos'ta Merkür ve Mars'ın da bir 60'lık açısı söz konusu. Merkür ve Mars'ın 60'lık açısı da kariyerle, yine üstlerle ilişkiler, mesleki konularda beklenmedik, kontrol dışında gelişen olayların sizi aslında biraz da harekete geçirme ihtimali söz konusu. Sizler özellikle yüzleşmekten kaçtığınız olasılıklar, ihtimaller söz konusuysa kariyerinizle ilgili ya da yüzleşmek istemediğiniz bazı durumlar varsa, bunların birdenbire harekete geçmesi, gün yüzüne çıkması, dediğim gibi kariyerle ilgili plan ve projelerinizi gerçekleştirmek için sizi yönlendirebilir bu hafta içerisinde. Yine destekleyici, her ne kadar da dediğim gibi istemediğiniz bir alandan gelse de bu enerji sizi harekete geçirdiğinden dolayı yönlendirici ve olumlu bir enerji olarak değerlendirmek faydalıdır.
16 Ağustos'ta ise Venüs ve Kuzey Ay düğümünün güzel bir üçgen açısı söz konusu. Kuzey Ay düğümü 5. evinizde seyrine devam ediyor. Venüs ise 9. evinizde. Yine az önce belirttiğim gibi aşka, ilişkiye, flörte bakış açınızla ilgili hayatınızda yön değiştirebileceğiniz önemli gelişmeler gündeme gelebilir sevgili yükselen akrep burçları. Belki de kendinizi geliştirmek, meslekte uzmanlaşmak, yükselmek için de bazı girişimlerde bulunabilirsiniz bu hafta içerisinde. Çocuklarla ilgili yine onların eğitimiyle ilgili gündemler söz konusu olabilir, avantajlı, kadersel etkiler ortaya çıkaracak gündemler söz konusu olabilir ama yaptığınız girişimler özellikle bu hafta içerisinde hem olumlu olacak, olumlu etkileri getirecek beraberinde hem de hayatınızda kadersel öneme sahip olabilecek. Gökyüzünün bu haftaki enerjileri bu şekilde. Mutlaka 12 Ağustos'u o şanslı günü değerlendirin. Gözünüz açık olsun o şansı fırsatı yakalamak adına mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları 11-17 Ağustos haftasını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bakalım bu hafta gökyüzünün destekleyici enerjileri hangi yaşam alanlarımıza yansıyacak? Sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter, Venüs'te kavuşumda olacak. Bunların etkileri size nasıl yansıyacak? Gelin hep birlikte değerlendirelim. Haftayı 10 Ağustos'tan itibaren başlatıyorum. 10 Ağustos'ta güzel bir döngü başlıyor. Mars ve Plüton'un bir üçgen açı döngüsü başlıyor. 17 yıl devam edecek bir döngüden bahsediyoruz. Bu enerji sizin hangi yaşam alanınıza yansıyacak diye baktığımızda Plüton'a doğrudan bir göz atmamız gerekir. Plüton sizin 3. evinize işaret ediyor sevgili yükselen yay burçları, yani bizler yakın akraba ilişkileri, kardeş, kuzen, yakın çevre ilişkilerimizle ilgili bu değişim dönüşüm enerjisini hissedeceğiz. Mars'ta baktığımız zaman aslında zaten 11. evimizde sosyal çevre ilişkilerimize ve geleceğimize işaret ediyor. Yine 3. ev konuları, iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim gibi konularda da bizler değiştiğimiz, dönüştüğümüz bir sürece giriş yapıyor olabiliriz. Bu alanlarda çalışıyorsak belki işte muhasebe olabilir, parayla ilgili konular söz konusu olabilir. Temelde ticaret ve iletişim yoluyla her türlü para kazandığımız alanda olabilir. Bunlarla ilgili bir şeyler değişecek, dönüşecek hayatımızda 17 yıllık süre zarfında. Mars baktığımız zaman aslında bir diğer taraftan da 5. evinizi yönetiyor. Daha fazla yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir şekilde belki de bu alanı dönüştürmeniz gerekliliğini bizlere düşündürebilir. Plüton ise 12. evinize işaret ediyor. Yani Akrep Burcu'na. Mars da aslında Akrep Burcu'nun klasik yöneticisi. Demek ki bizler iç dünyamızda bir şeyleri değiştirip dönüştürerek yeni girişimler yaparak bu alanı dönüştüreceğiz gibi duruyor sevgili yükselen yay burçları. Bir diğer taraftan da içsel dünyamızda bir şeyleri tamamlıyoruz, bir şeylerle mücadele veriyoruz, netleştiriyoruz. Ya gölge yanlarımızla yüzleşeceğiz ya korkularımızla yüzleşeceğiz, bir şeyleri kabul edeceğiz ve hayatımızda yeni riskler almak adına girişimlerde bulunabileceğiz ve geleceğimizi şekillendireceğiz aslında bir şekilde bu noktada da. Bu yönde bir etkiyle haftaya başlıyoruz. Dediğim gibi 2042 yılının Eylül ayına dek sürecek bir döngü, oldukça uzun ve Mars ne zaman ki Terazi burcundan geçecek bu döngüyü tekrarlayacak ve belki de bu dönemlerde o değişim dönüşüm enerjisini hayatımızda çok daha güçlü bir şekilde hissedebileceğiz. 11 Ağustos'a geldiğimiz zamansa 11 Ağustos'ta Merkür'ün 9. evinizde düz harekete başladığını gözlemleyeceğiz. Bu alandaki gelişmeler artık daha bir hız kazanacak diyebiliriz. Belki eğitim, yüksek eğitim, meslekte uzmanlaşma ya da yükselme teklifleri gibi gündemlerimiz varsaydı. Bu alanlarda bazı gecikmeler, belki bazı içe dönük enerjiler deneyimlemiş olabiliriz. Meslekte uzmanlaşma, kendimizi geliştirmekle ilgili yine aynı şekilde bir şeylere takılmış olabiliriz. Fikirlerimiz çok yeterli gelmemiş olabilir. Belki eğitimimiz, bilgimiz yeterli olmamış olabilir.
Ama Merkür'ün düz harekete geçmesiyle birlikte bizler eksiklerimizi tamamlamışsak, bir göz atma şansımız olmuşsa bu konulara artık ilerleyebiliriz. Gönül rahatlığıyla yine özellikle üniversite öğrencileri, üniversite tercih ve teklifleriyle ilgili konularda da daha hızlı gelişmelerle karşılaşma şansına sahip olacaklar. Hafta içerisinde Merkür'ün Mars'la da bir etkileşimi olacağından dolayı artık düşüncelerimizi gerçekleştirmek üzere biraz yola çıkacağız da diyebiliriz. Hafta içerisinde gökyüzü bizi destekliyor. 12 Ağustos'ta sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter Venüs'te bir kavuşum enerjisiyle bizi destekliyor ve 8. evinize işaret ediyor sevgili yükselen yaylar. Bu da demek oluyor ki alacak verecek nafaka, kredi, pasif gelirlerle ilgili konularda bizler şanslı bir dönemeçte olabiliriz. Yine krizleri fırsata dönüştürme gibi bir etki de yaratabilir bu üzerimizde. Kişisel gelişim, dönüşümle ilgili de değerlendirildiğinde yine güzel bir farkındalık yaratabilir. Yeniden hayata başlama etkisi şanslı bir dönemeçte olabilir. Güzel pozitif etkiler yansıtacaktır hayatınıza bu yönde de. Jüpiter'in hem sizi hem de 4. evinizi yönettiğini de düşünürsek, Venüs'e baktığımızda 11. ev ve 6. evinizi yönettiğini de değerlendirirsek, gündelik hayatımızın sorumluluklarıyla ilgili, gündelik yaşantımızın geleceği nereye varacağı, nasıl yönlendirmemiz gerektiğiyle ilgili konularda da problemlerimiz varsa bu problemleri de aşabileceğimiz güzel bir hafta deneyimleme ihtimalimiz söz konusu sevgili yükselen yay burçları. Aynı gün içerisinde Uranüs ve Satürn'ün de bir 60'lık destekleyici açı içerisinde olmaları 5-7 ev aksına işaret ediyor. Demek ki bizler evlilik hayatımız, özel hayatımızla ilgili de yapılandırıcı özel girişimlerde bulunabiliriz. Bazı konularda bir uyanış yaşayabiliriz ya da hayatımıza yansıyacak ani sürpriz gelişmelerle bu alanda da daha yapılandırıcı girişimlerde bulunabiliriz gibi duruyor. Bu hafta içerisinde bu da destekleyici bir açı. Sürpriz olaylar gelişebilir ama yine bizim hayrımıza, hayatımızı yapılandırma noktasında hayrımıza olacak gibi duruyor. 15 Ağustos'ta az önce bahsettiğim gibi Merkür Mars'la bir 60'lık açı gerçekleştiriyor. Mars 11. evinizde olduğundan dolayı da geleceğinize yönelik yapılanma, belki de bazı girişimlerde bulunabileceksiniz. Kendinizi geliştirerek aslında ve geliştirmek için ortaya attığınız fikirleri gerçekleştirmek için ve sonrasında da geleceğinize yön vermek için girişimlerde bulunabileceğiniz şanslı destekleyici bir enerjide olacağınız bir gün olarak yine bugünü de değerlendirebiliriz. 16 Ağustos'ta ise Venüs ve Kuzey Ay düğümünün bir üçgen açısı söz konusu olacak. Venüs 8. evinizdeki seyrine devam ederken baktığımızda yine 4. evinizdeki Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Demek ki özel hayatımızdaki krizleri çözme, aşma için bu haftayı olumlu bir yönde değerlendirebiliriz. Sevgili yükselen yay burçları iyileştirici ve kadersel bir etki yaratacağını düşünebiliriz. Aile hayatınız, özel hayatınız üzerinde bu etkileşimin. Gökyüzünün bu haftaki enerjileri bu şekilde. 12 Ağustos'u değerlendirmeyi unutmayın. Gözünüz açık olsun. Etrafınızdaki fırsatları yakalamaya açık olun. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları 11-17 Ağustos haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Bu hafta oldukça destekleyici gökyüzü etkileri söz konusu. Harekete geçmek için geç kalmamamız gerekecek. 12 Ağustos Jüpiter ve Venüs kavuşumda olacak. Nasıl bir şans açığa çıkacak bizim için? Gelin hep birlikte değerlendirmeye başlayalım. 10 Ağustos'dan ben bu haftayı başlatıyorum. Pazar gününden, çünkü 10 Ağustos'ta önemli bir etki söz konusu. Mars ve Plüton üçgen açısı 17 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Hayatımızda dikkatli ve bilinçli yönlendirmemiz gerekebilir bu süreci. O yüzden de buradan bir detayla haftayı başlatmak istedim. Mars baktığımız zaman sizin tepe noktanızda, kariyer evinizde, Plüto ise sizin 2. evinizde. Demek ki
kariyerinizle birlikte kazanç hanenizi değiştirip dönüştüreceğiniz önemli bir 17 yıllık dönemeçtesiniz sevgili yükselen Oğlak burçları sizler. Plüton sizin para hanenizi, kazanç harcama hanenizi değiştirip dönüştürücü bir etki yaratmaya zaten başladı hayatınızda ve Mars'ın da yine bu üçgen açıyla destek vermesi daha da hızlandıracak. Bu dönemde belki de bu dönüşüm etkisini daha da güçlü hissedebileceksiniz. Özellikle kariyer hayatınızın yansımaları doğrultusunda o değişim dönüşüm enerjisi hayatınızda çok daha güçlü hissedilir de olabilecek. Burada tabii ki Mars'ın hangi alanları yönettiğini de dikkate almamız daha sağlıklı olacaktır. Aile hayatı, özel hayat. Yani bu alanda da bazı şeyler bizim kazanç ve harcama hanemizi şekillendirmemize ön ayak olacak. Geleceğimiz, gelecekten beklentilerimiz, geleceğimize yönelik yatırımlarımız tüm bunlar bizim 17 yıllık yaşamımız içerisinde maddi kazanç hanemize nasıl yön vereceğimize belki de rota çizecekler de diyebiliriz sevgili yükselen Oğlak burçları. Plüton da sizin aslında 11. evinizi yönettiğinden dolayı geleceğe yönelik yatırımlar, kariyer kazançlarınız doğrultusunda bir değişim, dönüşüm süreci başlayacak sizin kişisel kazançlarınız ve harcamalarınız temelinde. Bu yönde dediğim gibi uzunca bir süre Mars ne zaman ki sizin haritanızın tepe noktasına gelecek, bu döngüyü tetikleyecek, güçlendirecek ve daha hızlandıracak da diyebiliriz sizler için. 11 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda ilerleyen Merkür artık retro sürecinden çıkıyor ve düz hareketine başlıyor. Demek ki bizler özellikle bazı maddi krizler, ortak gelirler, alacak verecek nafaka, kredi gibi konularda biraz yavaşlamışsak, almamız gerekenleri almakta güçlük çekmişsek ya da bir uzlaşmaya varmakta zorlanmışsak, bazı değerlendirmelerde geçirmişsek bu retro sürecini artık fikirlerimizi, projelerimizi harekete geçirebiliriz. Gerçekleştirmek için biz harekete geçebiliriz. Mars'la zaten hafta içerisinde yine Merkür'ün de bir etkileşimi olacağından dolayı ki Mars sizin kariyer alanınızda seyrine devam ediyor. Demek ki bizler özellikle kariyer temelli, meslek temelli bazı maddi krizler, durumlar yaşamışsak ya da yapılandırmak istediğimiz bazı unsurlar olmuşsa kariyer konuları çerçevesinde bu ortak gelir gider konularını burada artık dediğim gibi fikirlerimizi gerçekleştirmek için yola çıkacağız. Mars terazi burcunda biraz zararlı. Burada bize birlikte hareket edilmesi mesajını vurguluyor aslında. O yüzden de işte 8. evde ortaklı gelirler diye değerlendirirsek burada belki işte patronlarınızla birlikte bazı hareketlerde bulunabilirsiniz, onlara danışabilirsiniz. Fikirlerinizi gerçekleştirmek açısından ya da ortaklı geliri paylaştığınız kişilerle birlikte hareket etmeniz ve bir sonuca varmanız da gerekebilir sevgili yükselen Oğlak burçları. Merkür baktığımızda zaten yine sizin gündelik hayatınızı, çalışma hayatınızı yönlendiriyor. Bir diğer taraftan da yine 9. evinizi yönetiyor. Bu konularda olaylara bakış açımızı değiştirip dönüştürüp ve yolumuza devam etmemizde gerekebilecek, bu yönde mücadele etmemiz de gerekebilecek gibi duruyor. İlerlediğimiz zaman 12 Ağustos yılın en şanslı günlerinden bir tanesi Jüpiter ve Venüs Yengeç burcunda sizin 7. evinizde kavuşuyorlar. Demek ki partnerinizden, eşinizden yana şans yüzünüze gülebilir sevgili yükselen Oğlak burçları. Bir evlilik teklifi alabilirsiniz, uzun süreli bir birliktelik teklifi ya da ortaklı bir iş teklifi alabilirsiniz. Rakiplerinize karşı avantaj sağlayacağınız önemli, güzel gelişmeler de gündeminizde olabilir. Jüpiter'in temsiliyetlerine baktığımız zaman 12. evinizi ve 3. evinizi yönetiyor. Kardeş, kuzen, yakın akrabalarla ilişkiler söz konusuysa, belki de ortaklı işler söz konusuysa bu alandan güzel fırsatlar gelebilir. Beklemediğimiz kişilerden yine destekler görebiliriz. Kontrolümüz dışında gelişen olayların da yine bizim hayrımıza geliştiğini, sonuçlandığını gözlemleyebiliriz. Venüs kariyer evinizi yönetiyor. Bir diğer taraftan da 5. evinizi yönetiyor. Demek ki yetenekleriniz ve kariyeriniz doğrultusunda da fırsat ve şanslar kapınızı çalabilir.
İlerlediğimiz zamansa baktığımızda 15 Ağustos'ta Merkür ve Mars'ın 60'lık açısı netleşecek. Az önce de dediğim gibi özellikle kariyer temelinde bazı problemler söz konusuysa alacak verecek nafaka, kredi, para konuları gündemdeyse bu alanda artık daha hızlı bir enerji hissedebiliriz. Patronlarımızla veya gelir ortaklığı yaptığımız kişilerle birlikte hareket etmemiz bize güzel fırsatlar, şanslı avantajlı durumlar da getirebilir. 16 Ağustos'a geldiğimiz zamansa 16 Ağustos'ta Venüs'ün kuzey ay düğümüyle bir üçgen açı yaptığını gözlemleyeceğiz. Venüs yine 7. evinizde bildiğiniz üzere, kuzey ay düğümü ise 3. evinizde. Kardeşler, kuzenler, yakın akraba ilişkileriyle ilgili kadersel bazı olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Bunlar özellikle ortaklı işlerse, spekülatif durumlarsa, manipüle edilmiş bazı gelişmeler olmuşsa hayatımızda ve yine statümüzde, kariyerimizle bağlantılı durumlarsa iyileştirici, güzel, olumlu ve kadersel etkiler alabileceğimizi söyleyebilirim. Sevgili yükselen Oğlak burçları, hayatınızda size daha fazla konfor getirecek gelişmeler gündemde olabilir. Yine iletişim, ticaret, ulaşım ve eğitim temaları çerçevesinde bazı ortaklıklar söz konusuysa bu alanda da güzel pozitif etkiler alabileceğinizi söyleyebiliriz ve dediğim gibi kadersel etkiler alabileceksiniz. En önemlisi de bu. Gökyüzünün bu haftaki pozitif etkileri bu şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları, 11-17 Ağustos haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Oldukça destekleyici açılara sahip gökyüzü bu hafta içerisinde, ki en önemlisi de yılın en şanslı günlerinden birini deneyimleyecek olmamız. 12 Ağustos'ta Jüpiter ve Venüs Yengeç burcunda kavuşuyorlar. Gelin tüm bu etkiler sizin hayatınıza nerelerden nasıl yansıyacak, bunları değerlendirmeye çalışalım. Bu haftayı ben 10 Ağustos'tan başlatıyorum çünkü 10 Ağustos'ta altını çizmemiz gereken bir döngü başlıyor. Mars ve Plüton'un üçgen açı döngüsü başlıyor. 17 yıllık bir sürece işaret ediyor. O yüzden de burada değinmeden geçmek istemedim. Baktığımız zaman Plüton zaten sizin burcunuzda seyrine devam ediyor. Bu da demek oluyor ki sizler kişisel alanda fiziğinizle, görünüşünüzle, çevreye verdiğiniz imajınızla bağlantılı olarak 17 yıl içerisinde bir değişim dönüşüm süreci deneyimleyeceksiniz. Mars'a baktığımız zamansa 9. evinizde seyrine devam ediyor Terazi burcunda sevgili yükselen kovalar. Bu da demek oluyor ki bizler belki de inançlarımızı değiştireceğiz, yaşam felsefemizi değiştireceğiz, kendimizi geliştirmeye odaklanacağız ve belki de mesleki alanlarda daha bilinir uzmanlaşma yolunda adımlar atmaya çalışacağız. Buradan da yola çıkarak kendimizi de değiştirip dönüştüreceğiz. Plüton kariyer evinizin yönetici gezegeni, Mars da öyle. Demek ki meslekte yükselmek için, uzmanlaşmak için bizler önemli bir değişim dönüşüm sürecine giriş yapabiliriz. Bir diğer taraftan da tabii ki toplumsal statümüz de bu süreçte değişebilir, dönüşebilir. Buna da işaret ediyor olabilir. Olumlu, pozitif bir dönüşüm süreci olacak tabii ki bu. Mars her yıl aynı derecelere geldiğinde, Plüto ile birlikte eşleşen derecelere geldiğinde bu değişim dönüşüm enerjisini, bu uyanış enerjisini çok daha güçlü bir şekilde hayatımızın belli dönemlerinde hissedeceğiz her yıl içerisinde. O yüzden de bunun bilinciyle bu dönemleri değerlendirmek faydalı olacak. Ben bunları yine sizlere hatırlatacağım. 11 Ağustos'a baktığımızda 11 Ağustos günü Merkür Retrosu'nu Aslan Burcu'na tamamlayacak ve 7. evinizde artık düz harekete geçecek. Evliliğinizle, ilişkinizle ilgili, ortaklı işlerinizle ilgili rekabette olduğunuz konularla bağlantılı, ikileme düştüğünüz, belki bazı konularda fikirlerinizi yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyduğunuz durumlar olmuşsa, bu alanda artık kendinizi netleştireceğiniz ve yolunuza devam edeceğiniz, inançlarınızı da belki de biraz revize ederek ya da olayın büyük resmini görmeye çalışarak hareket etmeye çalışacağınız güzel bir dönem olacak gibi duruyor. Destekleyici bir açıdan Mars'tan gelecek hafta içerisinde. Mars da 9. evinizde seyrine devam ettiğinden dolayı
eşinizle, partnerinizle birlikte fikir birliğine vararak önce adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte sabit o enerjiyi biraz kırmak isteyebilirsiniz. İlişkide dengeyi yakalamak adına girişimlerde de bulunabilirsiniz sevgili yükselen Kova burçları. 12 Ağustos'a geldiğimiz zamansa yılın en şanslı günlerinden birine işaret ediyor gökyüzü. Jüpiter ve Venüs kavuşumda olacaklar. Yengeç burcunda ve sizin 6. evinizde. Demek ki çalışma hayatınızla ilgili, sağlığınızla ilgili pozitif gelişmeler söz konusu olabilir. Gündelik sorumluluklarınızla bağlantılı, olumlu, size şans ve fırsat getirecek, hayatınızı kolaylaştıracak, iyileştirecek güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Jüpiter baktığımız zaman para hanenizi yönetiyor, 11. evinizi yönetiyor. Venüs 9. evinizde 4. evinizi yönetiyor. Demek ki hayatınızın genellikle özel hayatınızın sorumluluklarıyla ilgili ve geleceğine bağlı hayatınızın geleceği ve geleceğinizin maddi bağlantılarıyla ilişkili olarak şanslı, fırsatlı, güzel bir hafta geçirebilirsiniz. Bu yöndeki olumlu gelişmeleri görmeye, yakalamaya ve değerlendirmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Bu para hanenize de olumlu yansıyabilir. Geleceğinize bir yön çizme noktasında da önünüze bir fırsat kapısı açılabilir. Mutlaka dediğim gibi değerlendirmeye çalışın. Bu fırsatı etrafınızda olup bitene karşı gözünüz biraz açık olsun sevgili yükselen Kova burçları. İlerlediğimiz zaman yine aynı gün içerisinde Satürn ve Uranüs'ün de bir 60'lık destekleyici açıyla birbirlerine bağlandıklarını gözlemliyoruz. Demek ki bizler bir taraftan da iletişim, ulaşım, ticaret, medya bu gibi alanlarda, eğitimle ilgili konularda da ani sürpriz, belki de yeni başlangıçlar, riskli başlangıçlar da yapabiliriz gibi duruyor. Yine yakın akraba ilişkilerimizle ilgili de yapılandırıcı, önemli, sürpriz bazı gelişmeler de söz konusu olabilir. Harcamalarla ilgili aslında bir noktada da yine biraz dikkatli olmamız gerekebilir ama kendimizi yeteneklerimizle ortaya koyma noktasında da güzel destekleyici etkiler alabiliriz. Satürn'e baktığımız zaman zaten sizin yönetici gezegeniniz 12. evinizi de yönetiyor. Biraz kontrol dışında gelişmeler de söz konusu olabilir ama bunlar bazı şeyleri yapılandırmanıza destek olacak diyebiliriz. Bir diğer taraftan da özellikle de 3. ev konuları, yakın aile ilişkileri, ulaşım, eğitim, ticaret, iletişim gibi konularda size bazı şeyleri yapılandırma fırsatı da verecek gibi duruyor. 16 Ağustos'ta Venüs'ün kuzey ay düğümüyle bir üçgen açısı söz konusu olacak. Venüs'ün kuzey ay düğümüyle üçgen açısı da aslında yine para hanenize işaret ediyor. Para haneniz bu hafta oldukça şanslı olabilir sevgili yükselen kovalar. Venüs yine çalışma hayatı alanınızda etkisini gösterdiğinden dolayı bu alandan belki de maddi kazançlar noktasında kendinizi çok daha güvende hissettirecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda önemli bir adım olarak değerlendirebileceğiniz bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Bu belki de meslekte uzmanlaşmakla bağlantılı olabilir ya da bir diğer taraftan özel hayatınızın sorumluluklarıyla ilişkili de olabilir ama hayatınıza yön vermenizi sağlayacak kazançlar temelinde önemli gelişmeler gündemde olabilir. Mutlaka faydalanın derim bu hafta bu etkiden de. Genel olarak gökyüzünün etkileri bu şekilde oldukça destekleyici etkiler alıyoruz. Çoğunlukla 60'lık açılar dikkat çekiyor. O yüzden de bizim de biraz kendimizi harekete geçirmemiz ve bu fırsatları ya yaratmamız ya da etraftaki fırsatları görüp değerlendirmemiz gerekecek. Jüpiter ve Venüs'ün zaten açısı oldukça net, fırsatlar kapımıza gelebilir. Bu alanda yine dediğim gibi önümüze kazanç hanemizle ilgili güzel şanslar gelebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları 11-17 Ağustos haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Oldukça pozitif, destekleyici etkiler gökyüzünde bizi bekliyor bu hafta. 12 Ağustos oldukça önemli, bildiğiniz üzere Jüpiter ve Venüs kavuşumda olacaklar. Gelin tüm bu etkiler bize
bu hafta nasıl yansıyacak, hangi yaşam alanlarımızda bu fırsatları gözlemlememiz gerekiyor? Birlikte değerlendirelim. Öncelikle 10 Ağustos'dan bu haftayı başlatmak istiyorum çünkü Mars ve Plüton 17 yıllık bir döngüyü başlatıyorlar üçgen açılarıyla birlikte. Mars sizin 8. evinizde, Plüton ise 12. evinizde olduğundan dolayı da kişisel alanınızda bir değişim dönüşüm sürecinin uzunca bir sürenin döngünün başladığını gözlemleyebilir. Biraz da daha güçlü hissedebiliriz aslında bu hafta içerisinde. Çünkü Mars ne zaman Terazi burcundan geçse önümüzdeki 17 yıllık süreçte bizler bu etkiyi daha da güçlü hissedebileceğiz. Belki kendi iç dünyamızda bir mücadeleyi yönetmeye çalışacağız. Özellikle krizleri, problemleri kendimizi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmak için de değerlendirebileceğiz gibi duruyor. Plüton baktığımız zaman zaten 9. evinizi yönetiyor. Mars da yine 9. evinizi ve aynı zamanda para hanenizi yönetiyor. Bir diğer taraftan maddi konular da gündemde olabilir. Bu temelde de bazı değişim dönüşümler söz konusu olabilir. Yani meslekte yükselme, meslekte daha bilinir olma, uzmanlaşma hem kişisel gelişim ve dönüşümünüze katkı yapabilir. Dolaylı olarak da kazanç hanenizi olumlu yönde etkileyebilir gibi duruyor. İnançlarınızı, yaşam felsefenizi değiştirip dönüştüreceğiniz ve bunu iç dünyanıza da yansıtacağınız 17 yıllık bir dönemeçte olabilirsiniz sevgili yükselen balık burçları. O yüzden de Mars az önce de dediğim gibi ne zaman Terazi burcundan geçerse önümüzdeki yıllarda ki ben bu dönemleri sizlere hatırlatacağım, o değişim dönüşüm enerjisini çok daha güçlü hayatımızda, iç dünyamızda hissetme şansımız olabilecek. Güzel bir dönüşüm döngüsüyle başlıyoruz haftaya demek ki ve devamında 11 Ağustos'ta Aslan Burcu'ndaki Merkür'ün retro süreci tamamlanmış olacak. Hafta içerisinde düz hareketine geçtiğinde yine gündelik sorumluluklarımız, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz noktasında daha hızlı ilerlemeler sağlayabileceğiz. Bu alanda bazı gerilemeler, takılmalar, tartışmalar söz konusu olmuşsa, iletişim sorunları olmuşsa Merkür Retro sürecinde bu konuları artık aşabileceğimiz, yolumuza daha net bakabileceğimiz bir döneme giriş yapıyor olabiliriz. İlerlediğimiz zaman özellikle aslında burada Merkür'ün temsiliyetlerine de bir bakarsak aslında özel hayatımız, aile hayatımız temelinde yine ailemiz, partnerimizle ilişkilerimiz noktasında da bazı sorumluluklar noktasında problemler yaşamışsak Merkür Retro sürecinde bu alanda da dediğim gibi artık işleri yoluna koyma zamanı, netleştirme zamanı değerlendirin derim. İlerlediğimizde 12 Ağustos'da yönetici gezegeniniz Jüpiter ve Venüs Yengeç Burcu'nda kavuşuyorlar. 5. evinizde yeteneklerinizle kendinizi ortaya koyabilmek için çok güzel bir haftada olduğunuzu söyleyebilirim. O yüzden ne yapmak istediğinizi netleştirin ve önümüzdeki hafta bugünlerde bu şanslı enerjiyi kullanın. Kendinizi göstermeye çalışın. Yeteneklerinizi, kabiliyetlerinizi doğru yönlendirmeye çalışın. Çocuklarla ilgili yine oldukça güzel, şanslı bir fırsat kapısı aralanabilir önümüze. Riskli girişimler yapmak istiyorsak şanslı bir başlangıç yapabileceğimizi düşünebiliriz bu noktada. Jüpiter dediğim gibi sizin yönetici gezegeniniz, kariyerinizi yönetiyor. Venüs'e baktığımız zaman 8. ev ve 3. evi yönetiyor. Demek ki bizler bir taraftan kariyerimizle ilgili, iletişimle ilgili, ticaretle ilgili ve yine ortaklı gelirler, belki de bazı şeylerin kontrolünü de yapıyorsak, başkalarının paralarını veya bazı hizmetlerini de yönetiyorsak bu alanlarda da yine fırsatlar, şanslar kapımızı çalabilir ama temelde kariyerinizle ilgili kendinizi göstermeye, yeteneklerinizi ortaya koymaya yönelik şans kapısı size açılacak diyebiliriz sevgili yükselen balık burçları. Aynı gün içerisinde Satürn ve Uranüs'ün de bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Satürn de para hanenizde, Uranüs de 4. evinizde seyrediyor. Özel hayatınızda, aile hayatınızda
aniden gelişecek bazı durumlar, olaylarda yine kazanç ve harcama hanenizi yapılandırma noktasında size olumlu bir etki getirecek diyebiliriz. Kontrolümüz dışında gelişmelere özellikle bu alanda biraz açık olabiliriz hafta içerisinde, ama bazı şeyleri yapılandırmanız, doğru hedef belirlemeniz, daha disiplinli olmanız noktasında sizi destekleyecek bir enerji. Burada da yine olumlu zaten bir enerji, olumlu bir yansıması olacaktır hayatınıza. 15 Ağustos'ta Merkür Mars'la bir 60'lık açı gerçekleştiriyor. Çalışma hayatınızdaki problemleri, krizleri aşma noktasında yine harekete geçebilirsiniz, yönlendirici olabilirsiniz. Özellikle maddi krizler, maddi problemler söz konusuysa gündelik çalışma hayatınızda bunları aşmaya yönelik de yine olumlu gündemler, haberler, gelişmeler, anlaşmalar söz konusu olabilir. 16 Ağustos'ta ise Venüs ve Kuzey Ay düğümü bir üçgen açı gerçekleştiriyorlar. Venüs baktığımızda az önce de belirttiğim gibi 5. evinizde, Kuzey Ay düğümü de sizin burcunuzda. Kendinizi göstermeye çalışın, kendinizi görünür kılmaya çalışın, imajınızı olabildiğince pozitif yönde yansıtmaya çalışın. Mutlaka bu hafta hayatınızda kadersel etkiler alabileceğinizi söyleyebilirim sevgili yükselen balık burçları. Bu aşk hayatınıza da yansıyabilir. Belki de hayatınıza yön verecek bir ilişki başlangıcı da söz konusu olabilir. Riskli bir girişim yine hayatınıza çok pozitif bir yön verebilir. Şanslı, mutlaka değerlendirin bu haftayı. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi birçok destekleyici açımız var. Bunları görmemiz ve değerlendirmemiz ve harekete geçmemiz biraz da bizim elimizde olacak. Jüpiter ve Venüs'ün etkisini zaten belirttik. Kazanç haneniz, çalışma haneniz oldukça güzel destekler görebilecek. Gökyüzünün bu haftaki pozitif enerjileri bu yönde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.